Şafak, ilk ışıklarıyla etrafı aydınlatırken, Casey ve Simon atlarına binip, Talapus'a doğru yola çıktılar. Ama daha 500 yard gitmeden, Casey, olağanüstü bir şey fark etti. Kulaklarında, uzun, müzikal bir ses çınlıyordu. Mırıldanan, akan suyun mutlu kahkahasından başka bir şey değildi bu. "Aman Tanrım, Harry," diye haykırdı birden, "hendeklerde su var." Simon başını salladı. "Ya, Hugh Chuckstop, hepsi aynısı kukumçak," diye mırıldandı. Hendeklerin tamamen dolduğunu, nehrin adeta çılgın ve hızlı akan güçlü bir akıntıya dönüştüğünü ima ederek. Hendekler, tamamen gürül gürül akıyordu. Yıkıcı yağmurun ardından, geceleyin suya hemen ihtiyaç duyulmamıştı belki. Ama bu durum, sulama şirketinin tesislerinin artık tedariki kontrol edemediğini gösteriyordu. Ne zamanki nehre vardılar. Karşılarında, sarı bir hızla akan, köpürmüş ve döküntülerle beneklenmiş deli bir girdap gördüler. "South Cloud Coxsud," diye mırıldandı Simon, durumu süzerek. "Bulut patlaması, ha," dedi Casey, "görünüşe göre öyle. O zaman, ya şirketin barajı yıkıldı. Ya da bendi kontrol edemiyorlar." İlk varsayım, daha olası görünüyordu. Tepelerin kalbinde bir yerlerde, kara fırtına bulutu patlamış. İçindekiler, isimsiz dereler ve vadiler tarafından toplanarak Coldie Stream'e dökülmüştü. Nehir, kıyılarını yıka yıka yükseliyor, alt kısımlara doğru patlıyordu. Neredeyse sadece en güçlü yapıların ayakta kalabileceği bir su duvarıydı bu. Geçici olanlar ise onun önünde sönüp gidiyor. Fundy Körfezi'nin gelgitinde, bir çocuğun kum kalesi gibi yıkanıp uzaklara sürükleniyordu. İzleri görmezden gelerek, doğrudan arazinin bir ucuna geçtiler. Toprak, tertemiz yıkanmıştı. Kahverengi otların altında, toprak koyu ve nemliydi. Yüzlerce taze, eşsiz koku burun deliklerine çarptı. Bu, nadir gelen nemle birlikte toprağın gizli verimliliğinin sessiz bir işareti olarak ortaya çıkıyordu. Yolda ne bir ev, ne bir çit, ne de temizlenmiş tarlalar vardı. Arazi, şafak vaktinde, huzursuz beyaz adamların, Batı Okyanusu'nu ikiye bölen ilk gemi omurgalarından önceki dönemi gibi bomboş uzanıyordu. Ve daha da cansız olanı, eskiden ovaların ve dağ eteklerinin insanlarına yiyecek ve giysi veren o büyük bizon sürüleri. Artık sonsuza dek gitmişti. Talapus'a vardıklarında güneş doğmuştu. Bayan M.C.C.R. az önce kızının yokluğunu keşfetmişti. Kocası ise kendisini çaresiz bırakan bacağına küfredip duruyordu. Casey onlara gecenin olaylarını anlattı. Donald M.C.C.R. kızıyla gurur duyuyordu. Ama oğlu için pek endişelenmiyordu. "Bana gösterin bakayım," diye bağırdı. O fırtınada başka hangi kız ata binebilirdi? O, eski soydan, eski sınır boyunun soyundan ve sandı. Koşum odasında dedektifi kilitleyip tutuyor, ha, güldü. "Aşağı in, onları dışarı çıkar Casey ve onlara kahvaltı ver. Güzel bir çift çocuğumuz var, anne. Sandy kendi başının çaresine bakabilir," dedi Bayan M.C.C.R. mesafeli bir tavırla. O, bunu her zaman yapardı. Yürümeye başladığından beri kendi yolunu kendisi seçti, kimseye bir şey sormadı. Ve Shayla da. Bir kız için aynen öyle. "Sana benziyorlar Donald, bana değil. Ama şimdi söyle Casey, Bayan Wade Çekçak'ta, değil mi?" "Bayan Wade ve Bayan Burnaby orada," diye yanıtladı Casey, "sorun yok, Bayan M.C.C.R. Shayla'nın bir refakatçiye ihtiyacı yok," dedi babası araya girerek. Casey yanındayken "yok," dedi annesi. "Ama ortalıkta dedikodular var Donald. Ve kirli diller. Eski günler gibi değil artık." "Belki de doğru," diye itiraf etti M.C.C.R. Ve eşi odadan çıkar çıkmaz ekledi, "Çocuğu tutuklamak için ellerinde ne vardı ki Casey?" "Bilmiyorum," diye yanıtladı Casey, "bu durumu kabul edeceğiz Donald." Casey koşum odasına girdiğinde, Glass ve yabancı olan diğer adam, bir köşede, çuval yığınının üzerinde yatıyordu. Sandy, son derece ustaca bir iş çıkarmıştı. Her bir adamı, bir çift sürücü dizginle birer direğe bağlayarak şık bir son hazırlamıştı onlara. "Günaydın beyler," dedi Casey. "Öyle mi?" dedi Glass, huysuz bir şekilde. Eski tereddütlü tavrından eser kalmamıştı, tamamen kaybolmuştu. "Güzel bir gün ya," diye yanıtladı Casey. "Güneş parlıyor, kuşlar şarkı söylüyor, ürünler büyüyor. Tanrı kendi cennetindedir, dünya yolunda. Bir bakmak isterim. Hazır mısın? Yoksa mevcut çevrene çok mu bağlandın?"
Komiklik yapmayı kesebilirsin, dedi Glass, ben kahvaltıdan önce asla gülmem. Kesinlikle haklısın, diye yanıtladı Casey. Şöyle biraz yuvarlan bakayım. Ben şu düğümleri çözerken, işte buradasınız, Bay Glass. Şimdi sıra buradaki arkadaşında. Sanırım onu tanımıyorum. Jack Puff, şerif memuru, dedi Glass, sertçe ayağa kalkarak. Oldukça zorlanmıştı. Onu 1 dakika içinde el sıkışacak hale getireceğim, dedi Casey, düğümleri çözmeye odaklanarak. Ve böylece Bay Glass, masum bir arazi arayıcısı yerine, sen gerçek, canlı, gizemli bir dedektif çıkıyorsun, öyle mi? Ama hiç rolünün adamı gibi görünmüyorsun. Ya da belki hala kılık değiştirmişsindir. Artık bir şakaya daha iyi dayanabiliyorum, dedi Glass. Belki de göründüğüm kadar canlı değilimdir. 2 yetişkin adam, bir çocuğun onları bağlamasına izin verdiğinde, insan ister istemez kendini sorgulamaya başlıyor. Kesinlikle öyle, diye onayladı Puff. Sert hatlı bir beyefendiydi ve gözlerinde esprili bir parıltı vardı. 8 saattir burnumu kaşımak istiyordum, diye ekledi alakasız bir şekilde. Serbest kalan eliyle burnunu şiddetle ovalayarak. O gerçekten tuhaf bir çocuk, dedi Glass. Nerede şimdi? Onu görmedim. Seni nerede bulabileceğine dair haber bırakmış sadece. Bir yerlere kaçtı sanırım, diye yorumladı Glass. Bizi harika bir tarzda kandırdı, bunu söyleyebilirim. İlk başta tıpkı senin gibi davrandı. Korkudan ölüyormuş gibi yapan bir köy çocuğu gibiydi. Onu bir yere götürmeden önce, pantolon yerine tulumunu değiştirmek istediğini söyledi. Bize burada asılı kıyafetler olduğunu anlattı, biz de buna kandık. İçeri girdik, bir çiviye takılmış bir pantolon vardı. Yanına doğru yürüdü ve bir sonraki an, üzerimize silah doğrultmuştu. Bir adamın ne zaman ciddi olduğunu anlayabilirim. Ve o, ciddiydi. Zaten ateş etmeye dünden niyetli gibiydi. Doğru, diye onayladı Puff. O silahlardan anlayan çocuklardan biri. Blöf yapmıyordu. Ben ne mal olduklarını bilirim. Bana puğu bağlamamı söylediğinde, ben de bağladım, diye devam etti Glass. Ondan sonra üzerime bir kement attı. Anlatılacak tek şey bu. Şaka, üzerimizde yeni başladı anlayacağın. Öyle mi, dedi Casey. O çocuğun barajı patlatmakla ilgili bir parmağı olduğunu mu düşündünüz gerçekten? Değil mi yani? Casey samimiyetle gülümsedi. Neden, nereden bileyim Bay Glass? Sadece ne yaptığınızı soruyorum. Kartlarımı açık etmiyorum. Ama çocuğun bunu tek başına yaptığını da söylemiyorum. Ve bu yüzden onu paketleyip, ondan biraz bilgi koparmak istediniz. Hepsi buydu, değil mi? Oldukça tahmincisin ve çok ilgi gösteriyorsun. Ama sorularına cevap yok, diye karşılık verdi Glass. Tahmin etmeye devam et. Gerek yok. Eve gelin de bir kahvaltı yapın. Ve Tanrı aşkına, çocuğun annesini korkutacak bir şey söylemeyin. Bizi ne sanıyorsunuz, dedi Glass. Her şeyi ona karşı bir şakaymış gibi ele alacağız. Casey onlarla birlikte kahvaltı yaptı ve onlar gittikten sonra Simon'u aradı. Yaşlı kızılderili. Karnı tamamen doymuş bir halde mutfak merdivenlerinde çömelmişti. Sigara içiyor ve uykulu bir şekilde göz kırpıyordu. Hayır, Sandy'ye bakma, diye mırıldandı. Nerede durduğunu biliyor musun? Artık Sandy bu ahırda durmaz, diye yanıtladı Casey. Sandy Klatava Kopa Stone illahi, hepsi aynı Tom. Yani Sandy tepelerin yönüne gitmişti, tıpkı Mekele gibi. Neden o tarafa gitti, Klatava, diye sordu Simon. Casey durumu açıkladı ve Simon ciddi bir şekilde dinledi. Kavrayış yeteneği muazzamdı. Bilgi, sanki dipsiz bir kuyuya düşüyor, hiçbir sıçrama yaratmadan derinlerde kayboluyordu. Sandy Hayes, genç bir aptal, diye yorumladı. Ona mamuk diyorum, huy huy mocasın. Eğer o Makosen orada kalırsa ve bir adam onu bulursa, işte o zaman kıyamet kopar. Polis onu yakalar, Skukum evine, yani hapse atar. Belki de boynundan asar. Ne demek istiyorsun, diye sordu Casey. Ve Simon, yamalı Makosen'in izini ve Sandy'ye verdiği uyarıyı anlattı. Casey, hemen kafasında her şeyi bir araya getirdi. Sandy'nin haklı olduğunu biliyordu. Makosenler, neredeyse her zaman parmak kısmından yıpranırdı. Onlar gitmeden önce, Sandy'nin o Makosenleri yamadığını görmüştü. Ve aynı yerden aşındıkları için, yamalarda neredeyse birbirinin tıpatıp aynısıydı. Yani eğer Glass yamalı bir Makosen bulduysa, pisti tamamlayan mutlaka o olamazdı. Ama bu pek bir fark yaratmazdı. Ya Farrell ya da asistanı bu detayı Glass'a anlatmış olmalıydı.
Eğer ayak izine uygun bir çift makosen bulsalardı. Bu, suçlamayı Sandy'ye getirmeye fazlasıyla yeterdi. Farrell ya da bir başkası, Glass'ın şüphelerini kesinlikle Sandy'ye yönlendirmişti. Her neyse, Sandy temiz bir şekilde, onu yakalamanın çok zor olacağı bir bölgeye kaçmıştı. Patikaları, geçitleri, tepelerin arasında gizlenen o küçük havzaları ve cepleri çok iyi bilirdi. Erzak durumu iyiydi ve iyi silahlanmıştı. Bu son detay, Casey'de biraz huzursuzluk yarattı, çünkü bir kez tutuklamaya direnmiş olan Sandy. Bunu tekrar yapmaya fazlasıyla yatkındı. "Simon," dedi, "Tom'u bulup ona bu mektubu götürmeni istiyorum." "Tom nerede duruyor?" diye sordu Simon doğal olarak. "Belki Sump Springs'tedir," diye yanıtladı Casey. "Belki de değil. Sen yine de bir Sump Springs'i dene. Eğer Tom orada değilse, onu bulana kadar aramaya devam et." "Peki," dedi Simon. "Naniç, ben Tom'u bulurum." Bir an düşündü. "Ama azık yok. Bu beni durdurur mu? Onlara burada sana azık hazırlamalarını söyleyeceğim," diyerek ona güvence verdi Casey. "Paranı da ben ödeyeceğim elbette. Sen benim Tilikum'umsun, dostumsun," dedi Simon, büyük bir gururla. "Tom da Tilikum. Güzel. Ben de seni seviyorum. Peki, ne kadar ödüyorsun?" "Günde $2, dedi Casey hızlıca. Simon'un yüzü hüzünlü ve kırgın bir hal aldı. "Sen benim Tilikum'umsun," diye tekrarladı. "Eğer benim bir işim olsaydı, ona $5 öderdim." Ama Casey, bu dokunaklı dostluk çağrısına pabuç bırakmadı. "Eğer ben senin için çalışırsam, bunu unutma sakın," diye yanıtladı. $2 ve bolca yemek. Siz yerliler, ne kadar ödeyeceğini bilmeyen insanlar yüzünden şımarmışsınız. Benden alabileceğin tek şey bu. Zamanının zaten bir değeri yok ve atların da kendi başlarına besleniyor." Ve Simon, bu ultimatumu çaresizce kabul etti. "Peki," dedi, "sen benim Tilikum'umsun, Tom da Tilikum. Sanırım bana iyi bir azık hazırlatacaksın." Mackey ile bir mesaj ayarladıktan sonra, Casey'nin aklına, nehrin ani yükselişinin şirketin kurduğu o geçici barajı sürüp süpürmediğini kontrol etmek geldi. Bu düşünceyle atını oraya doğru sürdü. Fırtına tamamen geçmişti ve güneş parlak bir şekilde parlıyordu. Harika, beyaz, dalgalı ve güzel hava bulutları gökyüzünde açıkça yığılmıştı. Taze bir batı rüzgarı esiyor. Ve bulutların gölgeleri, temiz, güneşli bir yaz dünyasının yeşil ve altın renklerine inat. Hızla hareket ederek yeryüzündeki gölgeli alanları süpürüyordu. Batıya doğru bakıldığında, gökyüzü çizgisine karşı uzanan soluk, gri zirveler ve o zirvelerdeki ışık. Geçen kıştan kalan kar kalıntılarının beyaz lekeleri üzerinde parıldıyordu. Uzaklarda, ilk sırada sadece küçük bir çentikten fark edilebilen, canlı bir zümrüt veya yeşim renginde parıldayan buzulun yeşili vardı. Hayatta olmanın ne kadar güzel olduğunu hissettiren bir gündü. Ve Casey'dan, sert, temiz erkekliğinin tüm gücüyle, yüzüne vuran taze batı rüzgarının ve altındaki güçlü, istekli atın üzerinde olmanın mutluluğunu sonuna kadar yaşıyordu. Yolda ilerlerken, düşünceleri tekrar CLYDE Burnaby'ye döndü. Gerçekten de, önceki geceden beri zihninden hiç tamamen çıkmamıştı aslında. Ama aldığı eğitim gereği, bir anda sadece tek bir şeye odaklanmaya ve yaptığı iş neyse her şeyi dışarıda bırakmaya alışkın olduğundan, onu bilinçsizce zihninin bir köşesine itmişti. Şimdi ise tamamen açığa çıkıyordu. "Shinner, oğlum," dedi atına hitaben. "İşler yolunda giderse, yakında bir hanımefendin olacak. Ne düşünüyorsun bu işe, hey? Seni sarı derili yaşlı serseri. Ve büyük TYEE adına. Elinden elma yiyeceksin, avucundan şeker alacaksın. Ve eğer kulaklarını bir kez bile dikersen, o boyundurukla senin o günahkar kalbini parçalarım. Anladın mı beni, seni akbaba kafalı?" Shinner, tam o sırada adımlarını hızlandırıp binicisinin sol bacağını ısırmaya yeltendi. Binicisi de aynı hızla ve neşeyle atın burnuna hafifçe vurdu. "Demek öyle, ha, seni gidi yaşlı insan yiyici. Eğer uslu durmazsan, seni tam bir hanımefendi atı yaparım. Kesinlikle yaparım. Ve düzgün bir evimiz, 2000 dönümlük arazimiz olduğunda. Her bir karış toprağı bir tohum yatağı kadar ince ve temiz işlendiğinde. Ve hepsi o sulama kanalının altında kaldığında. Tüm bu kuru kuşağın en gözde yeri burası olacak. Elbette yapacağız bunu. Bir dönümünü bile satmayacağız. Lüks fiyatlar bizi cezbedemez. Para kazanana kadar tüm bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Birden ruh hali değişti. Nakit kazanmak. Bunu düşünmek çok komik, yaşlı at, değil mi? Ve yine de, 10 yıllar sonra sen artık işe yaramayacaksın. 30 yıl sonra ise ben de yolun sonuna epey yaklaşmış olacağım. Ya CLYD? Neden Shinner? Onu yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyoruz, değil mi? O pürüzsüz yanaklarının biraz solduğunu, vücudundaki o yumuşaklığın gittiğini, gözlerinin buğulandığını ve o görkemli saçlarının beyazladığını. Tanrım, at, bunu düşünmemeliyiz. O, bizim için her zaman aynı sevgili CLYD olarak kalacak, değil mi? Bugünlük bu kadar yeter, benim vefakar atım ve dostum. Bizden sonrakiler peşimizden gelecek. Ve bu dağ eteklerinde dolaşan huysuz yaratıklar olacaklar belki. Ve kim bilir, belki de bir başka Casey'dan onlara lanetler okuyacak. Biz seninle o mutlu avlaklarda gezinirken, güneşli ufuktan, hızla yaklaşan bir at ve binici belirdi. Gelen Farwell'di ve Dan'i tanıyarak atını durdurdu. Eğer henüz haberin yoksa, dedi, hiçbir ön söz ya da selam vermeden. Sana söyleyeyim, barajımız sel sularıyla birlikte yıkıldı gitti. Bu sefer dinamit kullanmanıza gerek kalmadı. Aman tanrım, diye mırıldandı Casey. Farwell'in yorumu ise tek bir kelimeden ibaretti. Ve bu kelime, genellikle ilahi olaylarla pek bağdaştırılmazdı. Nasıl istersen öyle dö, diye hırladı. Bunun sorumlularını bir gün mutlaka bulacağız. Genç MCCR ile iyi bir başlangıç yaptınız zaten, diye hatırlattı Casey. Ne demek istediğini anlamadım. Glass'ın onu tutuklamaya çalıştığından haberin yok mu yani? Ne, diye bağırdı Farwell. Şaşkınlığı, numara yapılamayacak kadar samimi ve gerçekçiydi. Bunun üzerine Casey, ona son birkaç saat içinde hem Talapus'ta hem de Çekçak'ta neler yaşandığını tek tek anlattı. Farwell dinledi. Dudaklarını ısırdı ve kaşlarını çattı. Ve ağzından çıkan ilk sözler, Shayla hakkında bir soru oldu. Bayan MCCR dün gece o fırtınada dışarıda mıydı, diye bağırdı. Aman tanrım, kötü yaralandı mı? Sanırım sadece biraz sarsılmış. Şükürler olsun, dedi Farwell, açık bir rahatlamayla. Bir an tereddüt etti. Bak Dan, sana bir şey sormamda sakınca var mı? Belki küstahça bir soru olacak ama. Sor bakalım, onunla evlenecek misin? Kesinlikle hayır. Bu da nereden çıktı şimdi? Aklıma takıldı işte. Oldukça yakın görünüyordunuz. Ve eğer o fırtınada yollara düştüyse, elbette seni çok önemsiyor olmalı. Bununla gurur duyuyorum. Biz çok iyi arkadaşız, kardeş gibiyiz. Daha fazlası değil. O, tanıdığım en temiz ve en güçlü kızlardan biridir. Evet, öyle, diye onayladı Farwell. O milyonda bir görülecek bir kız. O, durdu ve yüzü kızardı. Tanrı aşkına Farwell, dedi Casey hayretle. Sen de mi ona karşı böyle hissediyorsun? Beni hiç umursamıyor, dedi Farwell dürüstçe. Bu, onun hakkında ne düşündüğümü değiştirmez. Ben kadınların adamı değilim. Öyleymiş gibi davranacak da değilim. Her neyse. Sanırım genç McCrae'nin tutuklanma mevzusu bana patlayacak. Ama yemin ederim bundan haberim yoktu. Aileye iyi bir anlaşma sunmaya çalışmıştım, en azından sizinkinden daha iyiydi. O çocuğu sevmiyorum, o da beni sevmez. Bir keresinde bana silah bile çekmişti. Neyse, boş ver. Bak, bana karşı dürüst davandın, ben de sana bir şey söyleyeyim, baraj patladığında. Yumuşak toprakta yamalı bir makosen izi bulduk. Killer o izin kalıbını çıkardı ya da fotoğrafını çekti. Tam bilmiyorum ne yaptığını ama elinde bir görsel olduğunu biliyorum. O zamandan beri genç McCrae'nin ayaklarına dikkat ediyorum ve o izi onun bıraktığını düşünüyorum. Ama o an bunu fark etmemiştim. Elimizdeki tek ipucu buydu. Ama Dan, sanırım senin de bu işte parmağın vardı ama elimde kanıt yok. Glass eğer McCrae'nin yamalı bir makosenini bulduysa, demek ki ipucunu yakalamış. Ama elinde tam olarak ne var bilmiyorum. Cross ve McKay'le gelince, diğerini vuran o herif umurumda bile değil. Bu adamlar, Cross, Dade, Lewis ve diğerleri. Onlar bizim mülkümüz. Hepsi bu. Hepsi bu kadar değil. Barajlarımızı patlattılar. Açık konuşalım, dedi Farwell. Bu dinamit tekelini yönetirken böyle bir tepkiyle karşılaşmayacağınızı mı sanıyordunuz gerçekten? Şikayet etmiyorum, dedi Casey. Sadece gerçekleri söylüyorum. Kendi ilacımı yutabilirim. İyi bir adamsın, diye kabul etti Farwell istemeyerek de olsa. Arkadan iş çevirenlerden nefret ederim. Her neyse, bu onların kendi işiydi, şirketin değil. Bak Dan,
Son 5 dakika, bizi son 2 aydan daha yakın kıldı birbirimize. Eğer bana hendeklerimize bir daha asla müdahale edilmeyeceğine dair söz verirsen, o adamları yarın hemen kovacağım. Suyumuz olduğu sürece bir sorun çıkmaz, dedi Casey. Ama başka bir şey için söz veremem. En azından birkaç hafta yetecek suyumuz var, diye tahmin yürüttü Farrell. Sanırım eninde sonunda yine savaşmak zorunda kalacağız. Yine de bu konuşmayı yaptığımıza sevindim. Seni eskisinden daha çok seviyorum artık. Ve inan bana, eskisinden daha çok ortak noktamız var. Hoşça kal. Cevap beklemeden, atını mahmuzladı ve gözden kayboldu. Casey, arkasından düşünceli bir gülümsemeyle baka kaldı. Garip bir adam, diye mırıldandı kendi kendine. Tuhaf bir kombinasyon. Onu sevmiyorum ama. O bir dövüşçü ve dürüst biri sanırım. Onun Shayla'yı sevdiğini düşünmek. Acaba orada bir şansı var mıdır? Shayla ondan hiç bahsetmez ki. Bu soruya bir cevap bulamayarak, Shinner'ı mahmuzladı ve eve doğru yola koyuldu. Hava tamamen kararıp, karanlık çökmeden hemen önce. Sandy M.C.C. rahatından indi. Eğerini ve çantasını çıkardı. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı, memnuniyetsizlikle başını salladı. Hafif bir balta alarak, atları bağlamak için 2 adet çam kazığı kesti. Ardından atları, dik yamaçların dibindeki bol otlaklı alana bıraktı. Atların kaçma ihtimaline karşı, kazıkları toprağa sağlamca çaktı. Sonra, aceleyle kamp kurmaya başladı. Hemen yanında, yamacın altından küçük bir kaynak fışkırıyor. Toprağa dağılmış köklerin, devrilmiş çalıların altından sızarak akıyordu. Susuzluktan kırılan bir yabancı, yukarıdaki set üzerinde 20 kez geçse bile bu suyun varlığından şüphe etmeyebilirdi. Oraya giden hafif sığır yolu, çeyrek mil uzaktaki bir vadiden geçiyor. Ve alçak, ama neredeyse dik denilebilecek yamaçlar boyunca ilerliyordu. Sandy'nin kamp hazırlıkları normalde basitti. Ancak gece açık ve temiz olsaydı, çok daha az uğraşırdı. Öyle bir gecede sadece ateşini yakar, kahvesini kaynatır. Yatağını serer ve yıldızların altında uyurdu. Ama gökyüzündeki uğursuz fırtına bulutları yüzünden, kendine bir sığınak yapmak zorunda kaldı. Yere 2 çatallı kazık çaktı ve bunları bir üst parça ile birleştirdi. Bunların üzerine 2 direği eğik şekilde yerleştirdi ve direklerin üzerine bir branda gerip sıkıca bağladı. Bu derme çatma sığınağın ağzı, tam da fırtına bulutlarının yükseldiği yöne bakıyordu. Ayrıca, yapraklı pamuk ağaçlarının oluşturduğu doğal bir korumaya da sahipti. Bu barınağın içine eşyalarını topladı. Sonra ateş yakıp akşam yemeğini pişirdi. Yemekten sonra bir sigara yaktı. Barınağının ağzında çömelip, sessizce sönmekte olan közlere baktı. Bir yandan da, yukarıdaki çıplak çayırlarda süzülen, rüzgarın yükselen uğultusunu dinliyordu. Rüzgardan korunaklı kampında esen hafif esinti, kömürleri yavaşça yelliyordu. Hiçbir şekilde yalnızlık hissetmiyordu. Yalnız kamplar ve bu kamplara olan sevgisi, ona adeta atasından kalan bir mirastı. Ne bir arkadaşlık istiyor, ne de bir dost arıyordu. Ateş, yiyecek, tütün ve yalnızlık. Onun derin ruhunu doyurmaya yetiyordu. Bu, onun aşık olduğu hayattı. Kanun kaçağı olması onu hiç rahatsız etmiyor. Aksine, duruma ekstra bir heyecan katıyordu. Karanlığın içinde sadece bir kez, hafifçe kıkırdadı. Glass ve Poon, onlara silah doğrulttuğu andaki yüzlerini hatırlamıştı. Glass, onun niyetini çok doğru anlamıştı. En ufak bir kışkırtmada, Sandy ikisini de gözünü kırpmadan vururdu. O, kurt soyundandı. Çocukluğundan beri ölümcül silahlara alışkın, bu gelenekle büyütülmüş bir adamdı. Batı'nın tarihinde büyük yer kaplamış birçok haydut gibi, o da henüz nihai bedeli düşünmeyecek kadar genç ve dürtüsel hareket edecek kadar pervasızdı. Küçük ateşi sönmeye yüz tutarken dışarı çıktı ve karanlığa baktı. Tam o anda, ağır bir yağmur damlası yüzüne çarptı. Bir yıldırım çakarak gökyüzündeki siyah perdeyi yırttı. Çıplak kıyıları, ağaçları ve otlakta duran atları kısa bir an için aydınlattı. Sandy, felsefi bir tavırla omuzlarını silkti. Barınağı yeterince güvenliydi. Mokasinlerini ve silah kemerini çıkarmak gibi basit bir işlemle, uykuya hazırdı. Battaniyelerin içine girdi, silahını yanına aldı ve sarındı. Son ana kadar yüzünü açıkta bıraktı. Şimdi, lanet olsun, diye mırıldandı. Her gece ettiği o kısa duanın ardından, battaniyeyi sivrisineklerden korunmak için başının üzerine kadar tamamen çekti.
Şehirli bir genç için dayanılmaz olacak bu boğucu etkiyi hiç umursamadan, 10 saniye içinde uykuya dalmıştı. Belki 1 saat kadar uyudu. Bu sürenin sonunda, aniden tamamen uyanık bir şekilde gözlerini açtı. Kendisini neyin uyardığını söyleyemezdi ama, bir şeylerin olduğundan kesinlikle emindi. Boğucu battaniyeyi üzerinden fırlattı. Başını kaldırıp, yattığı yerden dinlemeye başladı. Yukarıda esen rüzgar ağaçların tepelerini savuruyor. Vadinin uzak tarafında yankılanan derin bir kükreme sesi çıkarıyordu. Yağmur ve rüzgar, yaprakların arasından geçip barınağına vurmaktaydı. Gök gürültüsü, şimşeklerin parıltılarıyla kesilen sonsuz bir gürleme gibi yükseliyordu. Ancak Sandy, üzerinde çok düşünmeden de emindi ki, bunların hiçbiri onu uyandırmış olamazdı. Fırtınanın kısa süreli bir durgunluğunda, kulağını yere yakın tuttuğunda, vadinin diğer tarafındaki sertleşmiş sığır yolundan gelen toynak seslerini duyabileceğini fark etti. Bu fırtınada, sığınacak bir yer arayan başıboş bir hayvan sürüsünün sürüklenmesi ihtimal dahilindeydi. Ancak bölgedeki vahşi hayvanların, hava kararmadan önce kendilerine uygun bir siper bulup, sabaha kadar orada kalması daha büyük bir olasılıktı. Şimdi, binicili atlar ile binicisiz hayvanların ayak sesleri arasında çok net bir fark vardı. Ve Sandy, duyduğu sesin kesinlikle bir süvariye ait olduğunu düşündü. Üstelik bu sesler, tam da kendisinin geldiği yönden geliyordu. Geldiği güzergah, yerleşim yerlerinden tepelere doğru uzanıyordu. Orada kimse ve hiçbir şey yoktu. Ne bir yol, ne de bir patika. Oraya çok az kişi gitmişti. Kızılderililer bile, ilk kardan sonraki sonbahar avına kadar o bölgeye uğramazdı. Bu nedenle, böyle bir gecede bir binici ya da yolcu varsa, kesinlikle onun peşinde olmalıydı. Zihni hemen bir sonuca vardı. Glass serbest kalmış. Bölgeyi iyi bilen birinin yardımını almış ve bir şekilde ilk geceki kamp yerini tahmin etmişti. Şimdi karanlıkta, ateşinin kalıntılarıyla yerini ele vermesini umarak onu arıyorlardı. Bu sonuca varır varmaz Sandy, battaniyelerinden dışarı yuvarlandı. Kemerini ince beline taktı, mokasinlerini giydi ve karanlığa adım attı. Ateşinin yerini gösterecek tek bir kırmızı kıvılcım bile kalmamıştı. Sandy, karanlık bir tebessümle gülümsedi. Tüm sürprizleri kendisi yapacaktı. Yakalanmaya hiç niyeti yoktu. Bir kez daha toynak sesi duydu, bu sefer daha yakındı. Ses birkaç metre yaklaşmış ve durmuştu. Bir atın burun deliklerinden çıkan nefes sesini işitti. Kısa süreliğine sakinleşen fırtına yeniden başladı. Rüzgar, şiddetli yağmur sıçramalarıyla birlikte vadiyi dövüyordu. Diğer sesleri ayırt etmek imkansızdı. Sandy, ilerleyen karaltıyı yakalamak için yere çömeldi. Gökyüzünün silüetine karşı, bir atlı adamın şekli belirdi. At ve insan, zar zor ayırt edilebilen bir heykel gibi, sadece birkaç metre uzakta öylece duruyordu. Binici eğerden aşağı kaydı. Sandy, adamın ayaklarının alçak çalılıklara çarptığını, tökezlediğini ve küfrettiğini duydu. Burada olmalı, kelimeler Sandy'nin kulağına hafifçe ulaştı. Eğer onu bulmaya çalışıyorsam, böyle bir gecede, beni arıyorsun, tabii, diye düşündü Sandy. Belki Glass'tır, belki de değildir. Acaba kaç kişiler? Neyse, bunu şimdi çözeceğim. Büyük bir kedi gibi, yumuşak adımlarla sesin geldiği yere sessizce yaklaştı. Adam önünde belirdi. Sırtı dönüktü. Sandy, arkasından sessizce üzerine doğru yükseldi. Aniden, sert bir hareketle sol kolunu yabancının sol omzuna ve boğazının etrafına doladı. Sağ eliyle ise, silahının namlusunu adamın sağ kulağının altına dayadı. "Hareket etme, ya da tek bir ses bile çıkarma," diye fısıldadı, gergin bir sesle. Sarsıntılı bir irkilmenin ardından, yabancı hareketsiz kaldı. "Hiçbir hareket yok, ses de yok," diye fısıldadı adam, gecenin karanlığına doğru. "Ve eğer o silahın tetiği hafifse, çok dikkatli ol, konuş, ama sessizce konuş," dedi Sandy. "Kaç kişisiniz? Eğer o taraftan çift görüyorsan, o silaha çok dikkat et." Yabancı, yine gergin bir şekilde uyardı. "Bir ikiz mi bekliyordun, yoksa başka bir şey mi? Yalnız mısın?" "Evet. Adın ne?" "Smith. Burada ne yapıyorsun?" "Kamp kurmak için su kaynağı arıyorum." "Nereye gidiyorsun?" "Tepelere doğru. Arama yapıyoruz." "Glass nerede?" diye sordu Sandy, aniden. "Bana onu sorma. O aptalla hiç işim yok." Bu ton ve bu sözler, Sandy'ye hayatının en büyük sürprizini yaşattı. Kolu yabancının boğazından yavaşça gevşedi.
Ve silahını, adamın kafatasının arkasını tehdit etmekten vazgeçirerek indirdi. "Tom Mekele," diye bağırdı. "MCCR adında, cehennemden çıkma genç bir şeytan gibi konuşuyorsun," dedi Mekele. Karanlıkta ona dönerek, "Söyle bana, ne diye bu alevlerin içinde, burada dolanıyorsun? Kendine bak," diye yanıtladı Sandy. "Onlar senin de mi peşinde?" Mekele üzgünce başını salladı. "Evlat," dedi. "Peşinden gelen şeylerin böyle sevimli, küçük hayallerini görmek için çok gençsin. Sanırım biz, aynı ipin iki farklı ucunu çekiyoruz. Ayrıca, burada durup bunu tartışarak zaman kaybedemeyiz. Belki bir kampın vardır. Sanırım sığınağı buldun. Oraya geçelim, o zaman konuşuruz." Bu uyarıyla Sandy, yolunu derme çatma barınağına doğru çevirdi. Ateşi yeniden yaktı, Mekale'in atlarını yerleştirmesine yardım etti ve kahve demliğini ateşe sürdü. Kahvelerini yudumlarken, bir önceki gün yaşadıkları deneyimlerin detaylarına girdiler. Mekale, Sandy'nin Glass tarafından tutuklandığını duyduğunda şaşırmış. Ve bu duruma bıyık altından gülmüştü. Sandy ise, Cross'u vurmaktan dolayı büyük bir sevinç duyuyor. Sadece parmağından yaralandığı için hayıflanıyordu. Bir ya da iki silahlı çatışmaya girdikten sonra, böyle köşeye sıkışıp kalmayacaksın, dedi Mekale. Kasvetli bir sesle. "Şimdi bakalım işler nasıl gidecek. Ben bir süre saklanmak için gidiyorum. Ama senin yerinde olsam, geri dönüp teslim olurdum." "Sanırım hayır," dedi Sandy, kesin bir dille. "Beni yakalarlarsa hapis yatmak istemiyorum. Hem sonra, bir avukat çıkıp yanlışlıkla başkasını ele vermeme neden olabilir. Anlayamazsın. Ben dışarıda, seninle kalacağım." "Nereye gidiyorsun?" "Bulls Pass'a geçmek. Zirveden Kliminçak Vadisi'ne inmek ve bir yerlerde kamp kurmak istiyordum. Geçen kış orada 2 tuzakçı kalmıştı. Bana orada gerçekten çok iyi bir kulübe yaptıklarını söylemişlerdi. Bu bana çok uyar. Bu yağmur, bizi önümüzdeki 2 hafta boyunca susuz bırakmaz," dedi Mekale. Dışarıdaki yağmurun sesini dinleyerek, "Bahse girerim Casey'nin yüzünde kocaman bir sırıtış vardır. Esnedi. Çocuk, hayatta her şey bir gün başımıza gelebilir. Hadi yataklara geçelim. Erken başlamalıyız." Sabahın ilk şafak vaktiyle birlikte kalktılar. Kahvaltı edip eğerlerine bindiler, eşyalarını topladılar ve tepelere doğru yola koyuldular. Öğlen saatlerinde geçidin dibine ulaşmışlardı. Genellikle devrilmiş ağaçlar ve küçük toprak kaymalarıyla tıkanmış dar bir patika uzanıyordu. Önlerinde, yukarı doğru kıvrılarak ilerliyor, bazen yükselen kanyonun hemen tabanına yaklaşıyor. Bazen görkemli ağaçlarla dolu, parkı andıran geniş ve düz düzlüklere çıkıyor. Bazen de, en ufak bir kaymanın ölümcül olabileceği çıplak kayalık yamaçlara tehlikeli bir şekilde tutunuyordu. O gece zirvenin yakınlarında kamp kurdular. Ve ertesi gün aşağı indiler. Kliminçak'ın güneye doğru delice aktığı, dar, ormanlık ve adeta bir resmi andıran vadiye ulaştılar. Mekale'in yönlendirmesiyle, bir kunduz çayırının kenarında kamp kurdular. Kısa bir çağlayanın altındaki derin havuzdan taze yakaladıkları alabalıklarla ziyafet çektiler. Sabah olduğunda, hala dereyi takip ederlerken, genç bir Ladin koruluğunun içinde yer alan o tuzakçı kulübesini buldular. Kulübe, araları yosun ve kil sıvanmış küçük kütüklerden yapılmıştı. Ancak bu sıvaların çoğu dökülmüştü. Çatısı, üzeri toprakla kaplanmış direklerden oluşuyordu. 2 kişilik bir ranza, iç mekanın neredeyse büyük bir kısmını kaplamıştı. Geri kalan alanda ise, kaba bir masa, bir bank ve paslı, küçük bir saç ocağın enkazı duruyordu. İçeri girip barınacak kadar bir yer vardı. Hepsi bu. Ama yine de, 2 adam o kafeste tüm kış boyunca yaşamış. Baharda oradan sağlıklı, dinç ve oldukça neşeli bir şekilde çıkmayı başarmıştı. 2 yoldaş, kapıdan bu pek de davetkar görünmeyen iç mekana baktılar. Zemin bir çöp yığını gibiydi. Çürümüş eski kıyafetler, yapraklar, kemikler, paslı kutular ve tavalarla doluyordu. Genç MCCR, burnunu öfkeyle kırıştırdı. "Faf," diye homurdandı. "Kulübe çok kirli. Burayı kullanamayız. Koku oldukça belirgin," diyerek onayladı Mekale. "Bu yüzden bence, birkaç adım ötede, kendimize derme çatma bir kızılderili çadırı yapsak daha iyi olacak." Uygun bir yer buldular ve orada, çalılardan güzel bir sığınak kurdular. Kendilerine yer açtıktan sonra dinlendiler, sigara içtiler ve uyudular. Akşam yemeği ve kahvaltı için yine alabalık yakaladılar.
Kendilerine bir iş yaratmadıkları sürece. Yapacak kesinlikle hiçbir şeyleri yoktu. Bir günün sonunda Sandy huzursuzlanmaya başladı. Boş boş oturmaktan çok sıkılmıştı. Hadi gidip bir ayı avlayalım, diye teklif etti. Geyiğin eti daha iyidir, dedi Mekele. Üstelik vurması daha kolay. Bir ayı için dağlara tırmanacak halim yok. Yine de, Sandy'ye vadinin aşağısına kadar eşlik etti. Ayı göremediler. Ama genç bir geyiği vurmayı başardılar. Sandy'nin eğerinin arkasına bağladıkları geyik gövdesiyle birlikte kampa döndüler. Av sezonu kapalı olsa da, ete ihtiyaçları vardı ve av korucularının buraya kadar gelip müdahale etmesi pek olası değildi. Fakat kamplarına geri döndüklerinde, yaşlı Simon'un onların battaniyelerine kurulmuş, görkemli bir şekilde sigara içtiğini gördüler. "Şu geyikteki cesarete bak," diye homurdandı Mekele. "Kalk o yataktan, yaşlı kızılderili. Battaniyeleri temiz tutmak istiyorum." Simon söyleneni yaptı. Ama cebinden bir mektup çıkardı. "Mektup," dedi. "Casey'den." Mekele, Casey'nin Dade hakkındaki uyarısını okudu. Ve hafifçe ıslık çalarak mektubu Sandy'ye uzattı. "Demek bu Dade peşimize düşüyor, öyle mi?" diye düşündü. "Tamam, öyle olsun. Aynı zamanda, ben de bu beladan mümkün olduğunca uzun süre uzak duracağım. Çok yakın bir sığınakta kalacağım ve savaşmak zorunda kalmadan önce, arkama bakmadan kaçacağım." "Simon, bu kampı nasıl buldun?" "Kolay buldum," dedi Simon, alaycı bir tavırla. Ardından geyiğin gövdesini işaret etti, "Sanırım sen iyi bir aşçısın, ha." Sabah Shayla, sertleşmiş ve ağrılı bir bedenle uyandı, ama yine de dinlenmişti. Onun güçlü, genç vücudu, açık havada geçen sert bir hayatla iyi kondisyon kazanmıştı. Sağlıklı egzersizler sayesinde, yaşadığı şokun sonraki etkilerine teslim olmayı reddetti. Etrafına bakınca kıyafetlerinin gittiğini fark etti. Ancak, Clyde'ın Burnaby'lerden onun için getirttiğini bildiği, oraya serilmiş zarif bir sabah kostümü duruyordu. Hızla giyinip kahvaltı odasına girdi. CLYDE, pencere kenarında oturuyordu, Shayla içeri girince gülümseyerek ayağa kalktı. "Umarım iyi uyumuşsunuzdur," dedi. "Nasıl hissediyorsunuz, Bayan M.C. Cerrah?" "Çok iyi, kendimi 1. sınıf hissediyorum," dedi Shayla. "Bedenimde ağrıyan yerler var elbet, ama hareket etmeye başladığımda açılırım." "Bayan Wade nerede?" "Sanırım Casey ile birlikte Talapus'a gitti. Kitty binicilik kıyafetlerini temizlemekle meşgul," diye yanıtladı CLYDE. "Casey ise gitti, onu görmedim." İlk kez onun adını üçüncü bir kişinin yanında kullanmıştı. Kelimeler ağzından öyle doğal çıkmıştı ki. Hafifçe renk değiştirmişti ama Shayla bunu fark etmemiş gibi göründü. Birlikte kahvaltı ettiler ve ardından verandada fırtınadan sonraki o mükemmel sabahın tadını çıkardılar. Doğal olarak, önceki gün ve gece yaşanan olaylardan bahsettiler. Shayla, olaylara pratik bir bakış açısıyla yaklaşıyordu. "Neyse ki Tom Mekele burada değildi," dedi. "Birileri incinebilirdi. İşte en çok bundan korkuyordum." "Çok cesur davrandın," dedi CLYDE. "Sana, söyleyebileceğimden çok daha fazla hayranım. Bunu bilmeni istiyorum, Bayan M.C. Cerrah." "Ah, o mu?" Shayla, eliyle kahverengi saçlarını düzelterek bu sıcak övgüyü geri çevirdi. "Neden ki? Önemli bir şey değildi. Sadece karanlıkta, ıslak bir yolda yolculuk ettim. Eğer atımın ayakları kırılsaydı, işte o zaman sorun olurdu. Sadece gelmek zorundaydım. Kendimi kahraman sanmaya çalışma, sen de bir dostun için aynısını yapardın, kendini bir hayal et." "Korkarım yapamazdım. Ben pek iyi bir binici değilim, üstelik karanlıkta yolumu da bulamazdım." "Bu benim için bir meziyet değil ki. Hayatım boyunca ata bindim ve bu bölgenin her bir karışını bilirim. Tabii ki Casey ya da Tom da bilir." "Evet," dedi CLYDE, "ikisi de seni çok değerli buluyor, biliyorum. Onları düşündüğümden daha fazla değil. Özellikle de Casey'i. Sanırım bir gün evlenecek, işte o zaman ona, Baydan, diyeceğim. Buna gerek yok." "Ah, evet, gerekecek." Karısı, ona, Casey, dememe izin vermezdi. "Evet, izin verecek," dedi CLYDE. Shayla döndü ve ona dikkatle baktı. CLYDE ekledi, "Evleneceğimiz kişi, benim." "Gerçekten mi?" diye haykırdı Shayla. Şanslı bir kızsın, eğer söylememde sakınca yoksa." "Casey dürüst, pırlanta gibi bir adamdır. Seni tüm kalbimle tebrik ediyorum."
Ve o da çok şanslı. Evet, kesinlikle öyle. Senin için, bir sakıncası yok mu, diye cesaretle sordu CLYDE. Shayla'nın Casey'ye değer vermiş olabileceğini, ancak onun Casey'i bir sevgili gibi sevmediğine inandığını düşünüyordu. Sakıncası mı? Neden umursayayım ki? Biliyor musun, bir zamanlar öyle düşünmüştüm. CLYDE tereddüt etti. Tırnak işareti nokta nokta nokta. Bak, siz ikiniz harika dostlardınız. Onu sevebileceğimi mi sandın? Evet, seviyorum. Ama o anlamda değil. Eğer benimle aşk yaşamaya çalışsaydı belki olurdum. Ama o bunu hiç yapmadı. Görüyorsunuz, Bayan Burnaby. Keşke bana CLYDE deseydin. Eğer sen de bana Shayla dersen. Bak CLYDE, Casey ve ben birbirimize çok benziyoruz, aynı kumaştan yapılmışız. Biz asla anlaşamazdık. Sen onu idealize edeceksin, bense onun eksiklerini görür, yüzüne vururdum. Sen kalpten konuşursun, o ise bana sürekli sulamadan, ekinlerden ve atlardan bahsederdi. Çoğu konuda onun yargısını kesin olarak kabul edeceksin. Bense onun kendi fikri yerine benim fikrimi almasını isterdim. Ah, tam bir berbat karmaşa olurdu. Ve sevgilim, elde edebilecek olsaydım bile, onun aşkının eşiğinde beklemek istemezdim. Ama o, tanıdığım en dürüst, en temiz yürekli adam. Ve şimdiye kadar sahip olduğum en iyi arkadaş. Şanslısın. Onun da sana aşık olmasına sevindim. Keşke ben de senin kadar güzel olabilseydim. Mutluyum, dedi CLYDE, paradan bahsetmediğine sevindim. Teşekkür ederim. Düşünmediğimden değil, diye açıkça itiraf etti Shayla. Ama Casey için bunun bir önemi olmadığını biliyorum. Gerçek şu ki, onu tanıdığım kadarıyla, bu konuda saçma bir gurur ve vicdan yapıyordu. Merak ediyorum doğrusu. Öyleydi. Eğer bu çiftliği ve diğer toprakları kaybederse, evlenemeyeceğimizi söylüyordu. Saçmalık, dedi Shayla, kestirip atan bir tavırla. Eğer sen istersen, o bu fikirde kalamazdı. Seni ikna edemezdi, gücü yetmezdi. CLYDE mutlu bir şekilde güldü. Bu, şimdiye kadar aldığım en güzel iltifat. Ve bunu ilk söylediğim kişi kesinlikle sendin. Gerçekten çok memnun oldum, dedi Shayla. Ne zaman oldu bu? Dün gece. Her şey dün gece oldu zaten. Rolünde ikna edici miydi bari? Ancak CLYDE, gülerek ve utanarak detayları anlatmayı reddetti. Shayla hemen eve dönmek istiyordu. Ama CLYDE onu Casey'i beklemeye ikna etti, bu onun isteğiydi. Tabii ki senin bakış açından bu mesele çözüldü, dedi Shayla. Bekleyeceğim. Casey öğle vakti döndü. CLYDE onu ahırla ev arasında karşıladı. Çıplak kafasıyla taze rüzgar eteklerini sallıyor. Alnında bakır altın rengi küçük saç telleri uçuşuyordu. CLYDE onun iki elini de tutmak istedi, ama o ellerini arkasına saklayarak güldü. Burada olmaz, efendim. Burası benim çiftliğim ve benim kızım. Liyakat sırasına göre mi? O zaman önce kızım, sonra çiftliğim. Ama söyle bana, Shayla nasıl? Oldukça iyi, morlukları hariç. Ne cesur bir kız o, Casey. Öyle diyebilirim, diye içtenlikle onayladı Casey. Arkadaş olmalısınız. Bir şekilde ondan hiç hoşlanmıyor gibiydin. Şimdi onu daha iyi anlıyorum. Ona bizden bahsettim. Güzel. Peki ya Kitty Wade? Evet. Gel ve bu durumla kendin yüzleş. Ama Casey hafifçe kurtuldu. Harrison Wade olmadan öğle yemeği yediler, o, posta için kasabaya gitmişti. Ancak yemeği bitirirken içeri daldı. Casey, diye bağırdı. Umarım atını çatlatmamışımdır, ama sana her türlü haberim var. Casey'nin yüzü biraz gerildi. Bırak gitsin, Wade. Belki de hepsi en iyisi içindir. Bunun bir kısmı gerçekten de öyle. Bu kadar üzgün görünme, sorun yok diyorum sana. Şimdi, işin aslı şuydu. Belgelerimi almak için postaneye gittiğimde o Western Air hisselerini gördüm. Kelimenin tam anlamıyla çılgına dönmüşlerdi. Fiyatı çok yükselmişti. Her türlü söylenti vardı. En önemlisi de HES sistemi insanlarının bu işin arkasında olduğuydu. Bu yüzden son haberleri almak için telgraf çektim. Söylentileri doğrulamanın imkansız olduğunu söyledi. Sonra, tam çıkarken, CLYDE için bir telgraf geldi. Bu belgeyi burada, kanıtı, olarak sunuyorum ve kesinlikle şüpheye yer bırakmıyor. Durumu aydınlatıyor. Aç şunu CLYDE, Allah aşkına. Ve bizi bu acıdan kurtar. CLYDE, zarfı hafifçe titreyen parmaklarıyla yırttı.
Mesajı okudu ve telgrafı Casey'ye verdi. Yüksek sesle mi, diye sordu CLYDE, Casey başıyla onayladı. CLYDE şöyle okudu. Hisse brokerlarınız tarafından yakın zamanda satın alınan hisseler için oy hakkı ve vekaletname göndermek üzereyim. Artık şirketi biz kontrol ediyoruz. Arkadaşlarına tavsiye et, davayı çeksinler. Onlarla dürüst bir anlaşma yapılacak, Jim. Casey başını kaldırdı, hiçbir şey anlamamıştı. Wade, onun arkasına şiddetli bir darbe vurdu. Yaşasın, diye bağırdı. Profesyonel olmayan bir suç bu belki ama. Hayatımda hiçbir davanın düşmesine bu kadar sevinmemiştim. CLYDE, sen harikasın. Onu kollarına aldı ve odada döndürdü. Harrison, diye çığlık attı Kitty. Delirdin mi? Wade, Clyde'ı nefessiz bir halde bir sandalyeye bıraktı. Bana pahalı bir içki getirin, diye emretti. Bunu kutlamak gerekiyor. Biri bana neler olduğunu anlatacak mı, diye sordu Casey. Ne, diye bağırdı avukat. Görmüyor musun? Henüz değil, diye itiraf etti Casey. Neden be hey şaşkın, diye bağırdı Wade, telgraf Jim Hess'ten, yani Clyde'ın amcasından geliyor. Onların şirket grubu Western Air'i kontrol altına almış. Sana dürüst ve adil bir anlaşma vaat ediyor. Casey, ağzı açık bir şekilde ona baktı. Suçluluk psikolojisiyle aptala döndün, diye çıkıştı avukat. Neden Clyde'a teşekkür etmiyorsun? O York'un oyununu bozduktan sonra, eski şefini savaş alanına sürdü. Casey, Clyde'a döndü. Bana onun deli olmadığını söyle. Öyle mi? Öyle, dedi CLYDE, ama ben. Casey, onun gözlerinin içine bakarak sözünü kesti ve onu kollarına aldı. Dur, dayan eski dostum, diye itiraz etti Wade. Şükran güzel bir şeydir ama sen çok. Karısı onu kolundan tuttu. Hadi ama Harrison, aptallık etme. Sen ondan da betersin. Hiçbir şey anlayamıyor musun? O sırada Shayla'nın etekleri kapıdan çoktan gözden kayboluyordu. Aman tanrım, diye bağırdı Wade. Demek istemiyorsun ki. Seni aptal, seni şapşal, diye bağırdı Kitty bıkkınlıkla ve onu dışarı doğru koşturdu. Çevrelerine dikkat etmeden, Casey Clyde'ı tuttu ve gözlerinin içine baktı. Tatlım, dedi, bana bundan hiç bahsetmedin. Korktum. Sahte umutlar uyandırmaktan mı? O kadar değil, o kadar değil. Ama parayla yardım etmeme izin vermezdin. Ve eğer bilseydin, gurur yapar ve ne yapmazdım? Beni sevdiğini söylemezdin. Mantıklı davranmaya çalışırdın, dedi CLYDE yumuşakça. Böyle şeylerde çok dik kafalısın, Casey. Şimdi kızgın değilsin, değil mi? Kızgın olmak mı? Dedi Casey. Sevgilim, yıllarımın birikimini bu toprağa yatırmıştım. Birlikte güzel bir düzen kurabilmek. Yeterince para kazanabilmek için yıllarca köle gibi çalışmıştım. Tam her şeyi kaybedeceğimi gördüğüm anda bir fırsat doğdu. O benim umudumdu. Ve diğerlerinin de. Kızım, Talapus'u McCree'lere kurtardın ve bu toprakları var eden adamlar için o çiftlikleri de. Bunun karşılığını sana ödeyemeyiz, zaten denemeyeceğiz de. Affedersiniz, dedi Wade. Birçok kişinin onun gelişini önceden beklediğini sezen bir sesle ekledi. Affedersiniz, sevgili genç dostlarım ve bu arada, en içten tebriklerimi kabul edin. Tebriklerim ve, sevinçleriniz için. Lütfen aşağıdaki gözlemleri dinleyin. Islak bir köpek gibi hoş karşılanmadığım yerde, sesimi yükseltmek bana hiç uzak değil. İki kalbi kısa devre yapmaktan daha uzak bir şey yok. Buyurun yaşlı adam, dedi Casey. Sorun ne? Yemeğimi istiyorum, dedi Wade hüzünlüce. Ben sanki Paul Rever'ım. Sadece ayakkabı bağcıklarım kaldı. Komiserlik olmadan Sheridan'a gittim, en iyilerini getirdim. Gent'e boş bir karınla haber ulaştırdım. Hizmetçiniz köpek mi ki, öyle Çinlilerle mi yemek yiyecek? Ve bunu isteyerek yapardım, ama Casey, biliyorsun ben de öyle yaparken. Clyde'ın sağlığına içmeye uygun tek yer bu oda. Ve uyarıyorum ki, eğer bu işte çok daha fazla gecikme olursa, bundan sonra gerçekleşebilecek hiçbir şey ne hayırlı ne de yasal olmayacak. Zamanla, sevginin olduğu bir ot yemeği bile. O az pişmiş pirzolalardan ve fırınlanmış patates kartonlarından tamamen üstün gelir. Ben aşık olmadım, teslim oldum. O da ne? Diye bağırdı Kitty Wade, kapıdan. Ne yazık, dedi CLYDE. Açlıktan ölüyor olmalı. Hepsi Casey'nin suçu. Kaçmaz mı? Diye sordu Wade. Hatırlıyorum da. Harrison, diye bağırdı Kitty, uyarıcı bir sesle. Peki, o zaman yiyecek miyim?
diye sordu. Evet, seni susturmak için her şeye razıyım. Akşam yemeğini kendim alırım. Yarım saat sonra Wade sandalyesini geri itti. Derin ve tatmin dolu bir iç çekti, prosunu yaktı ve diğerlerine katıldı. Daha iyi hissediyorum, diye duyurdu. Bir çocuk bile benimle oynayabilir artık. Tamamen güvenliyim. Şimdi size başka neler keşfettiğimi anlatayım. Birinci sırada, Cross öldü. Schiller ile konuşuyordum. Diyor ki, Tom suçlu değildi. Aslında hikayesini her önemli detayda doğruluyor. Yani Tom bu konuda gayet iyi durumda. Ona tavsiyem, içeri girip davasını bitirmesi olurdu. Onu o kadar da rahatsız eden şey bu değil. Bu gelenler Cross'un arkadaşları. Onu suçlamıyorum. Bazı şerifler böyle şeylerde oldukça zayıf kafalıdır. Bana memurların peşinde olacağı söylendi. Şimdi senin kardeşin, Bayan M.C.C.R. Glass ve Puff onu aramaya başlıyorlar, kıyafetleri buldukları anda. Muhtemelen şimdiye başlamışlardır. But nerede olduğunu bilmiyorlar. O Glass, bence bir iz bulsa bile, izi kaybederdi. Puff farklıdır. Belki bir iki adam daha bulabilirler. Umarım onu bulamazlar, dedi Shayla ciddi bir şekilde. Ben de öyle, diye onayladı Wade. Sanırım bir kovuşturma artık yürütülmez, ama bir memura direndi. Zaten ben de onu tutuklu görmek istemem. Anlamıyorsun. Sandy sessizce boyun eğmez. Yine blöf yapmaya çalışacağını mı düşünüyorsun? O blöf yapmaz, dedi Casey. Çocuk ciddi fikirli, işte sorun bu. Ama Tom'a Dade hakkında haber gönderdim. Sandy onunla olabilir ve Tom soğukkanlıdır. Simon geldiğinde daha fazla bilgi edineceğiz. Eğer çocuğun nerede olduğunu biliyorsa, onu yine dışarı göndereceğiz. Shayla eve gitmesi gerektiğini söyledi. Casey'nin onu arabayla götürme teklifini reddetti. Beaver boyun rahatını kaçırmak istiyordu, aklındaki o huysuz hareketler onu rahatsız ediyordu. Atın bir derse ihtiyacı vardı ve o da bu dersi ona verecekti. Ve Casey'nin onunla birlikte gelmesine kesinlikle izin vermedi. Atını eğerlemişti ve binicilik kıyafetleriyle dışarı çıktığında, kolon kayışlarına son bir kez asılıyordu. Sıkıca tut, diye emretti. İyi çek, o çok kurnazlaşmaya başladı. Beaver Boy, Casey gücünü kayışa verip geniş kolonu çektiğinde, parlak tenini sıkan kuşağın etkisiyle homurdandı. Ve bu hala çok gevşek, dedi hanımefendisi. Kendini hindi gibi şişiriyor. Onu doğru şekilde sıkıştırmak için bir palanga lazım. Elini gözlerine siper etti, biri geliyor. Bekleyeceğim ve kim olduğunu göreceğim. Şaşırtıcı bir şekilde, gelen Farwell'di. Hızlıca sürdü atını, başı yukarıda, omuzları gerideydi, kararlı görünüyordu. Ama atından inmeyi reddetti. Shayla'ya, onunla birlikte sürmek için izin isteyip istemediğini sordu. Sana söylemek istedim, dedi. Yaz boyunca suyunuz olacak, ne olursa olsun. Az önce merkezden, kapatmam gereken bir telgraf aldım. Nehrin normal akışını eski yatağına geri döndüreceğiz. Karamsar bir şekilde gülümsedi. Hava koşullarının buna çoktan dikkat ettiğini bilmiyorlardı tabii. Bilmek istersin diye düşündüm, endişenizi azaltabilir. Şirketin amacını bilmiyorum, bu benim işim de değil. Bu gece, bahsettiğimiz adamlar dahil tüm ekibin borcunu ödüyorum. Yarın kendim de çıkıp gideceğim. Bunu yapmaktan memnunum. Gitmene üzüldüm, dedi Casey. Doğru söylüyorsun ama ben doğrusunu biliyorum, dedi Farrell açıkça. Ben Bayan McCrae'yi bekletmek istemem. El sıkışır mısın? Casey elini uzattı. Başparmak başparmağa kenetlendi, çelik gibi bir kavrayışla birleştiler. Kendi parmaklarındaki tüm gücü ortaya koyarken güldü. İyi adam, dedi Farrell. Sıkı el tutan adamı severim, sende de o güç var. Ne zaman hazırsınız, Bayan M.C.C.R.? Shayla bir çocuk gibi hafifçe yukarı sıçradı. Beaver Boy, eğere dokunduğu anda ileri fırlamıştı. Farrell onu takip etti. Uzaklara doğru eridiler. Gecenin yağmuruna rağmen, uçan toynaklardan yükselen tozların arasında yan yana dört nala koşmaya başladılar. Bir milin sonunda Beaver Boy'un coşkusu hala azalmamıştı. Topuklarıyla çırpındı ve temkinli bir hamle yaptı. Biraz geriden gelen Farrell, onunla yan yana hizalandı. Sakin bir at seçeceğini sanırdım, dedi. Onu sakinleştireceğim, diye patladı Shayla. Çünkü hala canı acıyordu ve bu sert tempo, morluklarının üzerinden öfkesini tetiklemişti. O, aslında benimle istediğini yapabileceğini düşünmeye başladı. Beaver Boy bağımsızlığını göstermek için hamle yapınca. Shayla dişlerini sıkarak kamçısıyla onu acımasızca kesti, at öne daldı.
Sen mi yapacaksın bunu, seni vahşi? Sana göstereceğim. Faruk'u, atını yaklaştırarak dizgininden tutmaya çalıştı. Uzaklaş, diye alevlendi Shayla. Şimdi onunla ben savaşacağım. Üstünlük mücadelesi 5 dakika sürdü. Sonunda Beaver Boy utanç verici bir şekilde köleliğe geri döndü, her yerinden ter damlıyordu. Shayla tüm gücünü son bir kez verdi, büyük at bunu neredeyse bir iç çekişle kabul ederek titredi. Faruk, kaygıyla mücadeleyi izlemişti. Artık bir süre onunla sorun yaşamazsın. Şimdi senden korkuyor. Umarım öyle olur. Aylardır inatçı, her geçen gün daha da kötüleşiyor. Kafasında, sadece canı istediğinde bana binme izni verdiğine dair bir düşünce vardı. Dün gece ben sarsılmışken bir süre istediğini yaptı, bu yüzden dersini almak zorundaydı. Başkasının ona bu dersi vermesinin anlamı yok. Bunu yapabildiğimi görmeliydi. Evet, dedi Faruk, bu mantıklı. Dün geceki o fırtınada o vahşi atla dışarı çıkma fikri. Başka hiçbir kız bunu yapmazdı. Cesurcaydı belki ama aptalcaydı. Saçmalık. Yağmurdan ya da attan korkmam. Başka ne yapabilirdim? Bana kalmıştı. Belki. Dana Su hakkında söylediklerimi duydun. Bu durum, hepinizi tatmin edecektir. Doğal olarak sevindim. Gidiyorum, diye devam etti Faruk. Ayrıca, işimi bırakıyorum. İçtiğim için üzgünüm, tamamen zaman kaybıydı. Artık sadece kendim için çalışacağım. Dan'ın evinde seni yakalamayı umuyordum. Sadece hoşça kal demek istedim. Gittiğin için üzgünüm. Dan da öyle dedi. Ama bunu kastetmemişti. Ya sen? Gerçekten mi? Genelde söylediklerimi kastederim. Bilmiyordum. Mutlu olsan seni suçlamamazdım. Bir zamanlar tam bir aşağılık adam gibi davrandım. Bunu konuşmamıza gerek yok, dedi Shayla sessizce. Bu bitti, aklıma bile gelmiyor. Ama benim geliyor. Sert biriyimdir ama genellikle o kadar kaba değilimdir. Beni hayal kırıklığına uğrattın, sakinleştirdim. Eğer geri alabilsem yapardım, ama yapamam. Hayır, geri alınamaz. Neden konuşuyorsun o halde? Çünkü sürekli bunu düşünüyorum. Senin istediğin gibi uzak durdum, hem de kendimden utandığım için. Dürüst olmak gerekirse, halkın için, baban için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İyi bir dost olmaya çalıştım. Ve sonunda dedikodu yapmaya başladın, sen de bana, uzak dur, dedin. Bu oldukça ağır bir darbeydi, beni sinirlendirdi. Ve sonra, Dan'ı kıskanıyorum. Bayan Burnaby ile evlenecek. Şanslı şeytan, diye hırladı Faruk üzgünce. Onun için işler sorunsuz gidiyor. Bahse girerim ki, senin hakkında benim kadar çok düşünmüyordur. Shayla ilk kez gülümsedi, bunu ona söylemezdin herhalde. Bunu herkese söylerdim, bu bir gerçek. Şuna bak, ben pratik, uzman bir adamım, bir kütük kadar bile hayal gücüm yok. Ama yine de gecelerce uyanık kaldım, bana isteyerek öpücük verdiğini kendime hayal ederek. Nasıl ama? Shayla hafifçe güldü, bu kesinlikle çok ileri gidiyor, Bay Faruk. Zaten tek tesellim bu. Sahip olduğum, tutunabildiğim tek şey. Öyle mi? Bundan daha iyisini bulamaz mısın? Bana yarım bir şans verirsen yapabilirim, diye ilan etti. Beni sert ve soğuk bir şekilde geri çevirdin. Teselli için güzel bir manzara, değil mi? Belki başka bir kız, diye mütevazı bir şekilde önerdi Shayla. Hayır, Faruk açıkça kestirip attı. Başka bir kız istemiyorum. Diğer kızları anlamıyorum, beni yoruyorlar. Onlarla uğraşmaktansa çalışmayı tercih ederim, daha kolay. Seni alamıyorsam, kimseyi istemem. Shayla yine güldü. Yanaklarındaki renk yükselmişti ve tuhaf. Berrak gözlerinde bir ışık parlıyordu. Ona yarı eğlenmiş, yarı ciddi bir bakış attı. Ve eğer beni elde etseydin, kısa sürede benden sıkılardın. Sadece sıradan bir kızım. Sıradan kız mı? Asla. Sen en güzel. Değilim. Ortalama bile değilim. Ve şimdiye kadar gördüğüm en iyi, en mantıklı ve en cesur olansın, diye devam etti Faruk. İtirazları umursamadan, söyleme bana, biliyorum. Bir sürü kadın gördüm. Bebekler, flörtler, kıkırdamalar, sürekli ağlayanlar, saçma sapan konuşup saçma sapan düşünenler. Aynı zamanda hamur gibi yumuşaklar. Kilolarca glikozlu, yapay aromalı yiyecekler yerler. Yah, ne mantıklı bir fikirleri, ne sağlam bir sindirimleri, ne de sağlıklı bir vücutları var. Ve kıyafet konusunda, ortalama bir kadın, bir panayırda gereğinden fazla yüklenmiş yerliler gibi giyinip kendini sıkıştırıyor. Sessiz ol, dedi Shayla. Dedi Faruk.
Neden şeyleri isimleriyle çağırmayalım? Ben hiç göremedim. Görmemen gerekiyor zaten. Bu yeterli. Bana cinsiyetimin aptallığı üzerine ders verilmeyecek. Sen diğerlerinden farklısın, dedi Faruk'ul. İşte mesele bu. Kıyafet ve dedikodu dışında fikirlerin var, bir erkeğin sahip olduğu gibi. Fiziksel olarak iyi ve sert durumdasın. Kıkırdamıyorsun, naz yapmıyorsun ve göz süzüp bir adamın da. Yani senin gibi konuşmasını, çok fazla saçma iltifat etmesini beklemiyorsun. Senin gibi birini hiç görmedim. Başka bir kızdan bahsettik, Aynı evde öyle biriyle olmaya dayanamazdım. Ya sen, ya hiç kimse. Sanırım iyi giyinmezdim Bay Faruk'ul. Benden sıkılardın. Hayır, yapmazdım. Hayır, yapmazdım. Ne demek istediğimi biliyorum. Anlatıyorum sana, seni seviyorum, Shayla. Sence veda etmek kolay mı? Seni bırakmak mı? Hayatımda yaptığım en zor işti. Cehennem olası bir durum, işte bu kadar. Eskiden işi sadece iş olduğu için severdim. Ama şimdi, yıllar boyunca sadece para kazanmak için çalışmayı düşünmek. Kullanamayacağım, istemediğim şeyi, istediğimi ise alamıyorum. Aman Tanrım. Önümdeki o umutsuz yıllar. Onların ne faydası var, ne faydası var? Keşke bu yeri ya da seni hiç görmeseydim. Derin sesi yükseldi, düştü ve sarsılan hislerin etkisiyle kararsızca guruldadı. Eğerinde üzgün bir şekilde eğildi. Doğrudan ileriye baktı, sanki gözleri gelecek yılların boşluğunu görüyordu. O zaman neden veda ediyorsun, dedi Shayla. Faruk'ul irkildi. Eğerde yarı dönerek baktı, neden mi? Çünkü en iyisi bu. Burada takılmanın ne faydası var, cezamı çekmem gerekiyor, değil mi? Buradan daha kolay uzaklaşabilirim. O kadar emin değilim, dedi Shayla tereddütle. Hiç o cezayı çekmek zorunda kalacağından emin değilim. Faruk'ul ona bakarken gözleri kocaman açıldı. Bununla ne demek istiyorsun? Benimle dalga geçme Shayla, Allah aşkına. Bu çok ciddi bir mesele. Evet, ciddi, diye onayladı kız. Açıkça ona baktı, zengin kan, yanaklarının bronzluğu altında yükseliyordu. Lafı dolandırmanın ne faydası var, beni öptüğünde senden nefret ettim, sana vurdum. Ama Sandy geldiğinde, ve sonrasında, sen oldukça iyi bir adamdın. Ve böylece, bilmiyorum. Ama bunun kalıcı bir veda olması gerekmiyor. Akşam, bir yabancı geldi Çekçağa. Uzun ve zayıftı, saçlarında gri kırlar vardı. Gözleri mavi, berrak ve kararlıydı. Oldukça mesafeli, sakin ama bir o kadar da rahatsız edici bir bakışı vardı. Kıyafetleri çok aşınmış, eskimiş ve tozluydu. Hareketleri sessiz ve kasıtlıydı, konuşması da öyle. Arıyorum, dedi, Bay Danu. Benim adım bu, dedi Casey. O zaman seninle biraz özel bir konuşma yapmak istiyorum. Benim adım Dove. Ben, Fuller hastayken bu ilçenin geçici şerifi olarak görev yapıyorum. Görünüşe göre Şerif Dove, doğrudan konuşan, net bir adamdı. Tanıştığımıza memnun oldum, Şerif, dedi Casey. Doğrudan odama gel. Evde misafirlerim var, biz burada kalacağız. Bir puro al ve anlat. Senin için ne yapabileceğimi söylemeni istiyorum. Şerif son derece sakin bir hareketle purosunu yaktı. Parmaklarıyla kibritin alevini dikkatlice söndürdü. Bu, ovalara ve ormanlara alışkın insanların en kesin işaretiydi. Purosunu çekti, ona onaylarcasına baktı, yerine koydu ve ev sahibine döndü. Bu gerçekten iyi bir tütün. Buraya, şu cinayetle ilgili olarak seni görmeye geldim. Mekele burada, senin yanında çalışıyordu, öyle söylendi. O benim ustabaşım. Şu anda nerede? Bilmiyorum. Cinayetten sonra buraya geri gelmiş, kıyafetlerini toplamış, bir yük atı alıp kaçmış. Doğru mu? Evet. Sana bir şeylerden bahsetti mi? Belki. Evet. Ama gittiği yeri söylemedi. Hayır. Yine de, tahmin edilebilir bir tahminde bulunabilirsin. Tahmin etmiyorum, diye yanıtladı Casey. O adam bu cinayeti hak etti, Şerif. Öyle değil demiyorum, diye itiraf etti Dove. Benim bununla hiçbir ilgim yok. Benim kuralım şudur, bir cinayet olduğunda, onu yapan adamı yakalarım ve yasanın onun davasına bakmasına izin veririm. Teorik olarak iyi bir kural. Ve böylece, diye sakin bir kesinlikle devam etti Şerif Dove. Ben de o McHale'i buraya getireceğim. Bunun üzerine Casey, Tom'un ayrılma nedenlerini anlattı ve onun kısa sürede içeri girip teslim olacağına dair kendi görüşünü dile getirdi. Şerif dinledi, ifadesizce sigarasını tüttürdü. McHale ne yaptı tam bilmiyorum ama, diye yorumladı.
Onu koruyamadığım için endişelenme. Bir keresinde bir mahkuma silah verdim ve bir kalabalığa karşı durmasına yardım ettim. Aynı şekilde, sistemimde hala bir kurşun taşıyorum. Ama mesele bu değil. Onun içeri girmesini bekleyemem, onu yakalamam lazım. Bu ülkede olan bitenler, duyduğum kadarıyla, pek de kanuna uygun değil. Casey sadece samimiyetle gülümsedi. Ama ben öyle her şeye burnunu sokan biri değilim, dedi şerif. Başım zaten normal yollardan yeterince belaya giriyor, fazlasını aramama gerek yok. Duyuyorum ama şikayet etmiyorum, sakin sakin oturuyorum. Bu haç olayına kadar kimse zarar görmemişti. Ama bu ciddi bir mesele ve beni de işin içine dahil ediyor. Yardımcılarımdan biri olan Jack Puff, genç bir adamın peşinde. McCrae'nin, kanuna saygı konusunda pek iyi şeyler konuşulmuyor burada. Ben yasayı temsil ediyorum ve yasanın başına ne gelirse, bana da çarpıyor. Anlıyorum. Bana dürüst davrandın şerif, buna minnettarım. McHale'in tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama bence onu bulursanız ve ona sorun çıkarmadan yaklaşırsanız, sizinle düzgünce konuşacaktır. Hiç olay çıkarmak istemiyor. Ve bence onu tepelik alanda bir yerde bulacaksınız. Şimdi söyleyebileceğim tek şey bu. O ve şu genç MCC'ra sıkı dostlar, bana öyle söylüyorlar, diye belirtti şerif. Belki de buluşmuşlardır, ne dersin? Olabilirler. Bir ihtimal var. Şerif düşündü, bu MCC'ra tam bir inatçı, öyle anlattılar bana. Biraz aceleci davranmaya meyilliymiş. Korkarım öyle. Şerif pişmanlıkla başını salladı, böyle genç bir adamla birlikte olan daha yaşlı bir adam diye gözlemledi, onlarda kural olarak yargı eksikliği olur. Silahı iyi kullandığı söyleniyor, doğru mu? Tam isabet vurur ve çok hızlıdır, dedi Casey. Ve şunu unutma şerif, eğer karşılaşırsanız. O blöf yapmaz. Peşinden gittiğinde, silahı gerçekten ateşlemek için çeker. Bunu sana söylüyorum çünkü kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Doğru şekilde ele alındığında zararsızdır ama o daha bir çocuk, bunu göz önünde bulundurmalısın. Sana minnettarım, bunu dikkate alacağım. Jack Puff ve Glass zaten onun peşinden yola çıkmışlardı. Tepelerde arama yapıyorlar, onu bulurlar. McHale ile bu işi çözeceğim. Casey düşündü ve aniden bir karar verdi. Seninle gelen başka biri var mı? Hayır. Bir yardımcı istemiyor musun? Ne zaman yanıma bir yardımcı alsam, adam getirmek yerine başıma yeni bir iş açıyor. Diye karamsar bir şekilde karşılık verdi şerif. Ben ofiste yardımcılarla dolu bir kalabalık tutmam. Puff ve bir başkasını aldım, ikisi de meşgul. Kendi başımın çaresine bakarım. Daha önce de tek başıma dışarı çıktım. Sormamın sebebi, dedi Casey, seninle gelmek istemem. Çocuklar beni dinleyebilir ama seni dinlemeyebilirler. Sana rehberlik etmeyi teklif etmiyorum, kendi izini kendin bulursun. Ama eğer onları bulursan, yapabileceğim tüm barış konuşmalarını yaparım. Üstelik bir de Dade meselesi var. Eğer Tom'un peşine düşerse sorun çıkar, bu büyük bir çekişmeye döner. Kendimi de bu yüzden işe dahil ediyorum. Sorunlardan nefret ederim ve barışı severim, dedi şerif. Benim bulunduğum yerde hiçbir çekişmenin büyümesine izin vermem. Ama madem geliyorsun, doğru davranıyorsun, seni yanımda görmekten memnun olurum. Sabah başlayabilir miyiz? Öğleden sonra olsun, önce halletmem gereken işler var. At işini nasıl ayarladın? Kendi atım kasabada, orada duruyor. Mecbur kalmadıkça onu kullanmak istemedim, bu yüzden bir araba kiraladım. Benim bir yük atım var. İhtiyacımız olan tek şey bu. Kendi eşyalarını getir, burada bolca yiyeceğim var. Çok naziksin, dedi şerif. İlçe, at ve yiyecek için sana ödeme yapacaktır. Ücret istemiyorum. Bu benim kendi kararım, bunu arkadaşlarım için yapıyorum. Arkadaşların çok şanslı olmalı. Bunu hatırlayacağım. İşleri zorlaştırmadığımı göreceksin. Ve şimdi, hızla kasabaya geri dönüyorum. El sıkıştılar. Şerif tekrar o eski, sallantılı arabasına tırmandı ve ayrıldı. Casey odasına döndü ve kendine has, pratik yöntemle eşyalarını toplamaya başladı. Yani, ihtiyacı olabileceğini düşündüğü her şeyi masanın üzerine bir yığın halinde yığıyordu. Tam bu işin ortasındayken, CLYDE kapıyı çalıp içeri girdi. Casey, ne yapıyorsun? Ona planını anlattı, CLYDE de bunu onayladı. Masanın üzerine bir arada attığı yığını incelemeye başladı. Bıçak, fişekler, balık iğneleri, misina, pusula, kibritler, kazak, panço.
Bir genç kızın, bu tür erkeksi eşyalara duyabileceği bir merakla bakıyordu. Ama kişisel bakım eşyalarının eksikliği gözünden kaçmadı. Usturaları, saç fırçaları neredeydi? Onlarsız da idare ederim. Aman tanrım, çocuk, çok bakımsız kalacaksın. Yanına en azından bir diş fırçası bile almayacak mısın? Evet, alacağım, diye güldü Casey. Bak, bu gece için bu kadar yeter. Frank sabah yiyecekleri hazırlar. Kitty Wade ve kocası ne yaptılar? Onları arasak iyi olmaz mı? Belki de gizlice flört ediyorlardır. Bu kadar çok mu bir refakatçiye ihtiyacın var? Kolunu onun koluna soktu. Gel o zaman, gidelim. Hendek kenarında yürüyüşe çıkmışlardı, onlarla karşılaşır ve tekrar bir araya geliriz. Sadece sana söylemek istediğim, önümüzden yürümelisin, tabii ki hava çok kararırsa. Gerçekten, sanırım seni anlıyorum, diye güldü Casey. O detayı ayarlarız. Kitty Wade çok sempatik bir genç kadın. Wade'leri buldular ve akşam yürüyüşleri çiftliği incelemeye dönüştü. Yağmurun etkileri ekili arazilerin renklerinde zaten görülüyordu. Renkler daha koyu, daha canlıydı ve toprak yeni sürgünler veriyordu. Kök ağının nemi koruduğu çimenlik araziler yemyeşildi ve otlar diz boyuna ulaşıyordu. Yakında biçilmeye hazır hale gelecekti. Akşamın güzelliği onları açık havada tutuyordu. Alacakaranlıkta boş boş durmak, burun deliklerinde yonca kokusuyla büyüyen şeylerin arasında yürümek çok güzeldi. Bir erkek ve bir kadının, daha en başından beri sahip olduğu o geleceğe dair planlar yapması, sırlarını paylaşması tatlıydı. O geleceği kafalarında parlak, pembe ve altın renklerle süslüyorlar. Her rengin uyum içinde olduğu mükemmel bir resim gibi hayal ediyorlardı. Rüyaların zamanıydı. Geleceğe, çocukların bilinmeyen bir denize bakması gibi bakıyorlardı. Görkemli kalyonları hayal meyal görüyor, uzun hazine gemilerini, beyaz kanatlı eğlence teknelerini ve yazın her zaman yaşandığı, palmiyelerle çevrili o harika adaları düşlüyorlardı. Ama gözleri, kurşuni gökyüzünü ve sularda gizlenmiş o tehlikeli resifleri görmüyordu. Gemi rotasında gizlenmiş büyük, gri fırtınaları. Bir zamanlar umutları kendileri kadar saf olan ama şimdi sürüklenen o terk edilmiş insanları fark edemiyorlardı. Çünkü Tanrı, bu tür zorlukların doğru zamanı gelene kadar gözlerimizden saklanmasını merhametle ayarlamıştı. Eve vardıklarında bile içeri girmeye istekli değillerdi. Karanlıkta, çiftler halinde, birbirlerinden biraz ayrı oturuyorlar, alçak sesle sohbet ediyorlardı. Ve böylece bir saat daha akıp gitti. Arkalarında ev karanlıktı, hiçbir lamba yanmıyordu. Sadece Feng'in mutfağından gelen ışık, kapıdan dışarıya bir hat halinde süzülüyordu. Ama verandadan tam ayrılmak üzereyken, yaklaşan toynak seslerini duydular. "Bu saatte kim geliyor ki?" diye sordu Wade. "Sessiz otur, göreceğiz," dedi Casey. Elini, cebindeki silahın kabzasına götürdü, artık yanından hiç ayırmadığı silahtı bu. Toynak sesleri yavaşladı. Gölgelerin içinden beliren bir at ve binici, birkaç metre uzakta durdu. Verandanın karanlığında, arkadaki binanın derin gölgesi yüzünden görünmez haldeydiler. "Lanet olsun, herkes yatmış," diye mırıldandı tiksinti dolu bir ses. "Ve bunun hakkında ne biliyorsun? Erken yat, erken kalk. Çocukların o harika kitaplarında öyle yazar. Belki bu bir erkeği sağlıklı kılar ama benim tanıdığım tüm zengin ve akıllı adamlar evin en son kapanacak yer olduğu ilkesini kullanırdı. Gerçekten, bir adam evde başka bir yer yoksa oraya gider. Vay, hala huysuzlanıyor. İyi bir binek, en iyisini görene kadar. Böyle yapma, sakin ol. Vay canım. Kötü bir acı gelsin size, sizi gidi hamam böceği sırtlı protestan basbayağı yaratıklar. Çiçek tarlalarını ezdiniz. Hiç terbiyeniz yok mu sizin, hiç? Tüm azizler adına, o şanlı başını koparırım. Ya da beni çatıya fırlatmandan korkmasam yapardım. Beni sakat bırakacaktın, çok yakındı. Hayatın için tek kelime etme, diye fısıldadı Wade. Bu tam bir sahne monoloğu. Frank, sese doğru çekilerek kapıya geldi. "Merhaba, ne istiyorsun?" diye sordu. "Ülke, o çığırtkan iblisler tarafından işgal edilmiş," diye mırıldandı Bay Kilty. "Ne istiyorsun? Onu öldür. Yıpranmış fil dişi maymun yüzlü, benim gibi üstlerinle iş yap sen. Ağzını topla ve yatağından uzak dur," diye emretti Frank. "Ne oluyor size böyle? Bunu şu ata sor," diye karşılık verdi Kilty. "Gördüğüm manzara onu bile huzursuz ediyor, şu aşağılık yaratığı.
Bir Çinliyi, canlı ya da ölü, her zaman kontrol altında tutmak gerekir. İyi biri değilsin, diye karşılık verdi Feng. Seni anlıyorum. Sen İrlandalısın, hepiniz aynısınız. Hep aynı laf kalabalığı, hep aynı bataklık kafası. Sen serseri bir demiryolu adamısın. Sarhoş oluyorsun, makas değiştiriyorsun, raydan çıkarıyorsun, fenerini sallayıp, herkes binsin diye bağırıyorsun, Jim Kelly. 8 numara neyi tutuyor, diyorsun. Bilet al, parayı indir. Olmaz böyle, demiryolu adamı. Seni tanıyorum, tüm soyunu bilirim. Bir limon kabuğuyla bir kutu jandarma arabasını birbirine karıştırdın diye bağırdı Bay Kilty, onuruna yönelik bu hakaretlere öfkeyle. Aşağı inersem kafanı koparırım senin. Gerçekten, bir Çinliyi öldürmek cinayet sayılmaz. Aksine benim yıldızlı tacımda parıldayan bir mücevher olur. Seni gidi uzun tırnaklı, fare yiyen, acayip saçlı, afyon çeken köle. Seni o çetelerin ya da büyük arabalardaki kaçak yükçülerin yanına göndereceğim. İnersem seni katlederim. Gidip benim elimden öleceğin yeri biliyor musun? Ben cennete gidiyorum, dedi Feng, rahat bir kararlılıkla. Öyle mi diyorsun, diye hayranlıkla söylendi Bay Kilty. Sanırım seni orada görürüm artık. Beni göremezsin, dedi Feng. Cennette İrlandalı demiryolu adamına yer yok. Ben cennete rahatça girerim, misyonerler öyle söylüyor. Zamanlarını boşa harcamak için gönderdikleri adamlar mı söylüyor bunu? Bay Kilty burnundan soludu. Cennet ha. Kutsal adamların, azizlerin, şehitlerin ve saf, kar gibi beyaz meleklerin yeri. Neden? Ey putperest, tütsü yakan, eğilen, putlara tapan, hasır yelkenli tekneden çıkma pagan herif. O inci kapılarını daha ilk baştan yüzüne kapatırlar. O kutsal parmaklarıyla burunlarını kıvırırlar senin. Cennet ha. Asla kokusunu bile alamazsın, o kirli ayakkabılarınla asla altın sokaklarına adım atamazsın. Arınma odası. Gerçekten, senin biletin doğrudan cehenneme kesilmiş, hiçbir durak hakkın yok. Doğruca kömür çukuruna. Keşil kayalıklarındaki o kalabalığa hakaret edeceğim. Böyle söyleyerek, atından pek de estetik olmayan bir şekilde düştü. Hızla geri çekilen Feng, sineklikli kapıyı çarparak kapattı ve içeriden. Bu saldırgan adamı elindeki büyük bir kasap bıçağıyla tehdit etti. "Vurha!" diye bağırdı Bay Kilty, merdivenlerde adeta dans ederek. "Çık dışarı, ey veba kılıklı, elindeki bıçakla çık da seni bir güzel benzeteyim. Her zaman ne mal olduğunu söyleyeceğim senin. Sen bir." Ama Casey, Bay Kilty'nin ağzından çıkacak hakaretlerden çekindiği için araya girmeyi uygun gördü. "Merhaba, bu tartışma da ne böyle? Sen misin, Corny? Ev sahibi hayatını kurtardı," dedi Bay Kilty, Feng'i kastederek. "Tabii ki benim, Casey. Bu doğu lanetine, üstleriyle nasıl konuşması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum." Merdivenleri çıktı, verandadakilere şüpheli baktı, "Bunlar kim?" diye sordu. "Karanlıkta içeriği göremiyorum. Bayan Burnaby, Bay Wade ve eşi mi? İnanıyorum ki hep buradaydınız. Az önce diğer taraftan geldik," diye yalan söyledi Casey, centilmence. "Evet, öyle yaptınız. Güldüğünüzü görebiliyorum ve sizi suçlamıyorum. Çinlilerin bu kadar korkması komikti tabii. Bu alt ırklar için iyi olur, bir süre sonra üstleri tarafından hizaya getirilecekler." Casey onları içeri almayı başardı ve lambaları yaktı. Bay Kilty rahat bir sandalyeye yerleşti, elinde bir puro ve soğuk bir içecekle keyif çatıyordu. "Buradakilerin sağlığına ve keyfine," dedi Bay Kilty, elindeki kadehi zarifçe sallayarak. "Hepinizin bu kadar iyi göründüğünü görmek beni mutlu ediyor, özellikle de hanımefendilerin." "Teşekkür ederim, Bay Kilty," dedi Clyde. "Çok naziksiniz, Bay Kilty," dedi Kitty Wade. "Hanımefendilerin toplumunda yer alma şansını nadiren buluyorum," diye devam etti Bay Kilty. "Dilim iltifat etme yeteneğini kaybetmiş olabilir. Ama tabii, eğer bu güzel çifti övmeseydim adaletsizlik etmiş olurdum. Ah, ne kadar güzel bir manzara. İki güzel kadın. Vay canına, ben yaşlı biriyim, benim güzel günlerim geride kaldı, bana aldırmayın siz. Her zaman bir adamın bir şansı vardır, diğeri ise zaten bu yola baş koymuştur. Şimdi Casey'yi böyle kızartan ne acaba? Nasıl yapılacağını bildiğini sanmıyordum. Ve Bayan Burnaby de öyle. Kıyafetlerine ve şapkalarına pirinçler takıldığında, göğüslerinde beyaz kurdelelerle. Garsonlar lokantaya girerken yüzlerindeki o gülümsemeye ne diyecekler?
Size söyleyeyim, şimdi. Lütfen, lütfen, Bay Kilty, diye yalvardı CLYDE. Yanlış bir şey mi söyledim, diye sordu. Tam isabet, dedi Wade. İkiniz de itiraf edin artık, her şey açık. Öyle mi, dedi CLYDE. Biz senin ve Kitty'nin yarısı kadar bile olsaydık. Onu umursama, bir zamanlar bana aşıktı, dedi Kitty. Henüz öyleyim, dedi CLYDE. Gerçekten, buna şaşırmıyorum, dedi Bay Kilty cesurca. Çok ustaca bir konu değişikliği, dedi Wade. Her şeyi kabul ediyorum. Sanırım yeterince kötü durumdaydık. Ama sen ve Casey gerçekten sınırları zorluyorsunuz. Ama bakın, ikisinin de ne kadar güzel bir bahanesi var, dedi Bay Kilty gülümseyerek. İşte uzun ömür ve mutluluk adına. Ve sadece sıkıntıların, neyse, sorunlara aldırmayın. Onlar geldiğinde düşünmek için yeterince zamanınız olacak. Bu da bana buraya ne için geldiğimi unuttuğumu hatırlattı. Konu Tom hakkında. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Tam olarak değil. Neden? Su şirketinin adamlarına ödeme yaptığını duymuşsunuzdur, o iş kapanıyor. O sert yüzlü Cross öldü, ödemeler yapıldı. Ve dürüst Hristiyanlar gibi bir kenara çekilmek yerine, kendilerini silahlandırıp tepelerden geri dönmeye başladılar. Aralarında 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, hanımefendilerin huzurunda söyleyeyim. Oldukça sert ve tehlikeli bir grup bu. Tom'u yakalayacaklarına dair övünüp duruyorlar. O yüzden size haber vereyim dedim ki ona ulaştırasınız. Ve şu genç adamın peşinde de memurlar var. Bayan Shayla'nın kardeşinin. Birisi çocuklara gözlerini dört açmalarını söylemeli, çünkü tehlike kapıda. Casey ve Şerif Dove, ertesi öğleden sonra yola çıkamadılar. Bir telgraf şerifi gözaltına aldı ve çek çağı gece vardı. O akşamı onlarla geçirdi, Clyde'a büyük bir ilgi duydu. Hatta, süslemesiz bir hikaye anlatıcısı gibi açıldı, hikayeleri büyük bir netlikle ördü. Sığır savaşlarından, kanun kaçaklarından, Kızılderili savaşçılardan bahsetti. Vahşi Batı tarihinde rollerini oynamış olan garip olaylardan, yabancı adamlardan, ilkel zihinsel yapılardan ve eylemlerden. O, birinci elden bilgiydi, günümüzde nadir rastlanan cinsten. Ve dinleyiciler için akşam, çok kısa gelmişti. Battaniye zamanı, dedi Şerif, saatine bakarak. Ben artık genç bir gece nöbetçisi değilim. İyi bir başlangıç yapacaksak, daha fazlasını duymak istiyoruz Şerif, dedi CLYDE. Hadi ama, dedi Şerif Dove, çok memnun bir şekilde. Güzel bir kıza, gecenin yarısını ip gibi uzatabilirim. Bunun için çok yaşlı değilim. Belki geri döndüğümüzde, başka bir oturum daha yaparız. Dışarıda, verandada, kız kolunu Şerif'in koluna soktu, benden Casey'ye iyi bak Şerif, lütfen. Kesinlikle bakacağım küçük kız, diye yanıtladı. Endişelenme artık. Çağrı yok. Seyahat etmek daha kolay olsaydı, ne kadar sorun çıkacak olsa da sen de gelirdin. Ona babacan bir tavırla gülümsedi. Büyük, kaslı koluyla kızın kolunu bastırıyordu ve bu baskı, onu rahatlattı. Teşekkürler Şerif. Sen çok tatlısın. Düğüne davet edilecek miyim? Tabii ki, istersen. CLYDE utandı ve güldü. Sadece, ne zaman olacağını bilmiyorum. Yakında yapın, diye tavsiye etti. Hayat kısa küçük kız. Kazanabileceğin tüm mutluluğu kazan. İyi geceler. Sabah, güneş doğmadan önce batıya doğru yola çıktılar ve o gece dağ eteklerinde kamp kurdular. Kimseyi görmemişlerdi. Geçide girdiler ve hemen at izlerine rastladılar. Görünüşe göre biraz hareketlilik olmuş, dedi Şerif. Bu geçit buralarda çok mu kullanılır? Bu mevsimde değil. Kızılderililer sonbaharda kullanır. Sıranın karşı tarafında avlanırlar. Bu atlar nallı, dedi Şerif. Bence yarım düzine kadar varlar. Daha az değil, belki daha fazla. Tanıdığım öyle adamlar var ki, bunu sana tamı tamına anlatabilirler. Artık onlardan çok az kaldı. Öyle. Artık iz takip etmeye pek gerek de kalmadı, telgraf telleriyle çok fazla konuşuyorlar. Geçidi takip ettiler, toynak izleri de öyle yaptı. Ve sonunda aşağı indiler. Kliminçak Vadisi'ne girdiler ve orada, geçidin hemen yanında gece kampı kurdular. Akşam yemeği pişirip battaniyelerini açtılar ve ateşin kenarına uzanıp sigara içtiler. Bu at grubu, diye gözlemledi Şerif, burada ayrılmış gibi görünüyor. 2 ya da 3 tanesi geçmiş ama çoğu aşağıya, vadiye doğru gitmiş. Aşağıda ne var? Sadece vadi. Kısmen açık, kısmen ağır kerestelik orman.
Bir zamanlar yolu kesen bir patika vardı ama çoğunlukla çalılarla kapandı. Orada kimse yaşamıyor mu? Tek bir ruh bile yok. Ara sıra birileri kışın tuzak kurmaya gelir. Şerif bir süre düşünceli davrandı. Mekele buradaki bölgeyi bilir mi? Oldukça iyi. Benden daha iyi. Ve MCC'ra, burayı ondan da iyi bilir. Şerif tekrar sessiz kaldı. Uzun bir duraklamadan sonra, bir adam saklanmaya gittiğinde, diye gözlemledi. Çoğu zaman en iyi bildiği bölgeye doğru kaçar. Görünüşe göre bu, insan doğası. Kendim olsam ben de yapardım, sen de yapardın. Görünüşe göre aranan bir adam, yabancı bir topraktan şüpheleniyor. İçinde ne olduğunu bilmiyor ve köşeye sıkışmaktan korkuyor. Karşısına her bir kilometrede neyin çıkacağını bilemiyor. Bu acımasız bir histir, her dakika adamı gergin tutar. Bu yüzden, doğal olarak evinde hissettiği bölgeye kaçar. Bu bir hatadır ama hepsi bunu yapar. Patikalarını ve kestirmelerini bildikleri yerden kaçabileceklerini düşünürler. Bu nedenle, yakalanmaları sadece bir zaman meselesidir. Bölgesinden ayrılmayan yaşlı bir geyik gibi. Bir hafta harcamak isteyen her adam, onu eninde sonunda yakalayabilir. Öyle, diye onayladı Casey. Yani bir adamı aradığımda ve nereye gittiğini bilmediğimde. Onun en iyi bildiğini düşündüğü yeri öğrenirim, diye devam etti Şerif. Bu sistem, 10 kezden 9'unda kazanır. Şimdi, McHale'in sadece geçici olarak dışarıda olduğunu söylüyorsun. Meşru müdafaa davası olduğunu ya da öyle olduğunu sandığını ve sadece sorunu atlatmaya çalıştığını. O durumda, başka bir adam kadar ileri gitmez. Bana kalırsa, buralarda bir yerde. Vadide olduğu düşünülüyor. İyi bir mantık, diye itiraf etti Casey. Bir adamı çukurda görmenin yolu, kenardan aşağı bakmaktır, dedi Şerif. Ve bir vadide adam bulmanın yolu da bir tepeye çıkmaktır. Henüz dumansız kamp ateşi diye bir şey icat edilmedi. Ama bir adam, parlak bir günde, öğlen vakti kuru çalıları hışırdatıp yemek pişirirse pek duman çıkarmaz. Bir adam beni bir keresinde bu şekilde kandırmıştı. Öğle vakti risk almadı ama gece, aşağıda, bir delikte yemek pişirdi. Onu yakalamamın tek yolu, ateşin bir kayanın altındaki eski köklere sıçrayıp yanmaya devam etmesi ve bir sabah uyurken, dumanın etrafa bulaşması oldu. Casey, gökyüzüne karşı siyah bir hat gibi çizilmiş büyük yükseltilere baktı. Sen öyle diyorsan Şerif, tırmanırız. Pek sevmem, diye itiraf etti Şerif. İyi bir tahmin yapamaz mısın? Hayır. Ben de en fazla senin bildiğin kadar biliyorum. Peki, dedi Şerif düşünceli bir sesle, önce vaadini deneyelim. Bir izle karşılaşabiliriz. Zaten zaman alacak. Burada, eğer düzleştirilip serilseydi, koca bir dünya edecek yığınla toprak var. Tırnak işareti. Piposunu çıkardı ve battaniyesini etrafına çekti. O derin, suyla dolu vadide geceler soğuktu. Casey de onun yaptığını yaptı. 2 dakika içinde, kulaklarında suyun şırıltısı ve atların dişleriyle çimleri koparma sesiyle. Her iki adam da uykuya daldı. Şafakta kahvaltı yaptılar, atları eğerlediler ve aşağı akıntıya doğru bir rota tuttular. Yol sönmeye başlamıştı, toynak izleri kayboldu. Özenle, bazen yoğun çalılıkların içinden, bazen de daha rahat. Park benzeri açıklıklardan ilerliyorlardı. Orman tavukları neredeyse atlarının toynaklarının altından havalanıyor. Dallara tünemiş parlak gözleriyle yolcuları izliyordu. Bazen ikili, üçlü geyikler sıçrayarak uzaklaşıyor, beyaz kuyrukları dalgalanıyordu. Bir keresinde atlar homurdandı, havayı endişeyle koklayarak devam etmek istemediklerini gösterdiler. Ayı, dedi Casey. Aralarında böğürtlen çalıları var sanırım, dedi Şerif. Konuşurken, siyah, tüylü bir kafa, kısa kulaklar ve keskin bir ağız. Karmaşık çalılıkların üzerinde yükseldi. Kırmızı, dar bir dil dudaklarını yaladı. Kurnaz, küçük gözleri onlara öfkeli bir şüpheyle baktı. Hav, dedi ayı. Ses, bir domuzun homurtusu ile bir nöbetçi köpeğin. Açıklama gerektiren bir ses duyduğundaki ilk sorgulama havlaması arasında bir şeydi. Peki dostum, dedi Şerif, bu sabah keyfin yerinde mi? Ama insan sesini duyar duymaz, siyah başyaprakların arasında kayboldu. Çalılıkların arasında, bir balığın peşinden gelen suyun girdabı gibi kısa bir sallantı duyuldu. Ama canavarın kaçış hattını işaret eden başka hiçbir şey yoktu. Tüm o cüssesine rağmen, bir ruh gibi sessizce karmaşanın içinde eriyip gitti. Ayılar artık terbiye öğreniyor, diye yorumladı Şerif.
Tabii, buradaki siyah ayılar domuzlardan çok farklı değildi. Ama boz ayıları ele alalım. Yaşlılarımla batıya geldiğimde, küçük bir çocukken bir midilliye binebiliyordum. Onlar tam bir belaydı. Böyle büyük ve oyuncu yaratıklar hiç görmemiştim. Arkadan dolmalı tüfekler henüz o kadar yaygın değildi ve adamlar sadece eğlence olsun diye küçük bezelye tüfekleriyle boz ayı avlamazlardı. Onlar bölgenin patronuydu ve bunu bilirlerdi. Şimdi ise sadece arada bir, tüm yolu kendisi isteyen birine rastlarsın. Öğleden sonra terk edilmiş bir kulübeye geldiler ve araştırmak için atlarından indiler. Casey kirli çöplüğe bakıp başını salladı, kimse buraya uğramamış, dedi. Şerif etrafına dikkatli bir göz attı, öyle mi, dedi. Peki, şuna ne dersin? Yere işaret etti. Bir mokasen izi. Ya da bir parçası. Kim mokasen kullanır? MCC'ra çoğu zaman öyle yapar. O zaman buradaydı. Geçip gitmeden önce kesin içeri bakmıştır. Neden baksın ki? Çünkü 5 adamdan 4'ü, eski bir kulübenin yanından geçip giderken içeriye bakmadan edemez. Ben kendim yapamam. Bence sen de yapamazsın. Hiç öylece geçip gittiğini hatırlıyor musun? Hayır, diye itiraf etti Casey, şimdi sen bahsedince düşündüm de, bilmiyorum. Ve bir yerden başka bir yere giderken, onlarca eski Kızılderili çadırına girdiğimi hatırlıyorum. Tabii ya, dedi Şerif. Yine insan doğası. Bir adam tarafından yapılmış ve geride bırakılmış her şey, pekmez gibi başka bir adamı çeker. Henüz, eski bir kamp yerinin etrafında dolanmayan bir adam görmedim. Bir şey bulmayı beklediğinden ya da istediğinden değil. Kendini tutamaz. MCC'ra burada durmuş. Nereye gitti? Etrafa biraz bakalım. Etrafa baktıklarında, terk edilmiş bir kampa geldiler. Kül miktarına bakılırsa birçok kez ateş yakılmıştı. Orada, bir çardağın altında ve biraz uzakta bir dal yatağı. Daha ileride ise başka dal yatakları vardı. Zemin çiğnenmişti ve çevredeki çimenler ezilmişti. Şerif, yatakların dallarını kaldırarak izlerin arasında burnunu gezdirdi. Külleri parmağıyla kontrol edip sıcaklığına baktı. Yerde ve kampın etrafında, atların bağlandığı yerde daireler çizerek dolaştı. Sonunda ateş yerine geri döndü, piposunu doldurdu ve uzandı. Bu arada Casey kendi sonuçlarını çıkarıyordu. "İyi," diye sordu. "Peki," dedi Şerif, "sanırım sen de gözlerini kullanıyorsun. Hadi dinleyelim. Bu senin avın." "Öyle, öyle." MCC'ra, Mekale ile buluştu. "Burası onların kampı. Nereden biliyor musun? Kendin bilmediğin için mi soruyorsun, yoksa benim sana söylememi istediğin için mi?" "Sanırım haklısın ama bunu nasıl anladığını öğrenmek isterim. Ben ne yaşlı bir dedektifim ne de Sherlock Holmes," dedi Şerif. "Ama birkaç yıldır doğada yaşıyorum. Mantık zinciri üzerinde çalışmıyorum, sadece gözlerimi ve birazcık aklımı kullanıyorum. İşte şöyle işliyor, Mekale ve McCrae'nin ikisi de serbest adamlardı ve ikisi de ülkenin bu kısmını biliyor. Aynı saatte ayrılıyorlar ve büyük ihtimalle sonra buluşuyorlar. Bu kolay. Sonra mokasen izini buluyoruz, o McCrae'ye uyuyordu. Sonra 2 kişilik bir dal yatağı olan bir barınak buluyoruz. 2 adamın yattığı çukurlar var. Bu, ilk tahminim olan birinin MCC'ra ile birlikte olduğunu ve saklanan tek adamın Mekale olduğunu kanıtlamaya yardımcı oluyor. Ama başka dal yatakları da var. Hepsinin tek bir grup tarafından yapılmadığını nereden biliyorsun? Sadece bir tane ateş yeri var. 2 adam, diğerlerinden daha titiz olabilir. Diğer yatakların dalları, bu yatağa göre daha geç kesilmiş. Ama dalların hepsi yeşil. Kesildikleri uçlar farklı. Bunların üzerinde, diğerlerinden daha fazla ağaç sakızı var. Bu, daha önce kesildiklerini gösterir. Sonra, daha fazla iğne yaprak kırılmış ve bu yatağın altındaki toprağa süzülmüş. Bu da üzerinde daha fazla uyunmuş demektir. Bir adam dallarını nereden bulur? Tabii ki en yakın ağaçlardan. Dal uçlarında, en yakın ağaçlarda, daha uzaktakilere göre daha çok kesik izi vardı. Sonra bir sürü at gözetleniyordu. Neden çıngırak takıp onları serbest bırakmadılar? Ya çıngırakları yoktu ya da kullanmak istemediler. Mekale ve MCC'ra atlarını hazırda tutuyor olmalıydılar, böylece gerekirse hızlıca kaçabilirlerdi. Onların kaçıp gitmesi riskini alamazlardı. Şimdi, atlar tarafından çiğnenen çimler bazı yerlerde yeniden filizlenmeye başlıyor. Bazılarında ise başlamamış. Belki bunun sebebi otlağın değiştirilmesidir ama daha yüksek bir olasılıkla.
Bazı atlar buraya diğerlerinden daha önce gelmişti. Hepsi bu. Her şey yerli yerine oturuyor, değil mi? Tam üstüne bastın, diye itiraf etti Casey. Bazı işaretleri gördüm ama hepsini değil. Boşlukları sen doldurdun. Kendi işimle ilgili birkaç şeyi anlamasam yazık olurdu, dedi şerif. Bazıları tahmin, ama ana özellikler net. Şimdi, daha ileri gittiğimizde, doğrudan tahmin yürütmemiz gerekecek. Buraya, iki adamın zaten kamp kurduğu yere gelen bu grup kimdi? Benim tahminim. Burada Dade ve adamları vardı. Ama geldiklerinde o iki kişiyi burada bulamadılar, yoksa kesinlikle bir çatışma izi olurdu. Bana öyle geliyor ki, o iki çocuk birilerinin peşlerinde olduğunu öğrendi ve kampı aniden değiştirdi. Ama arkalarında bir şey bırakmak zorunda kalacak kadar da ani değil. Soru şu, nereye gittiler? Tüm o yükleriyle birlikte, vadinin aşağısına, yoksa bir iz görürdük. Sanırım öyle. Eğer Dade işleri benim gibi çözerse, Mecca ile yakın olduğunu bilir. Diyelim ki yanında 4 ya da 5 adam var, vadiyi oldukça temiz bir şekilde tarayabilir. Ama işte başka bir şey, o iki çocuk, kendilerini kovalamalarına ne kadar izin verecek? Çok uzun süre değil. İkisini birden sıkıştırmak güvenli değildir. Eğer ben olsaydım, dedi şerif düşünceli bir sesle ve peşimde bir çatışma grubu olsaydı, onları ezmeye çalışırdım. Kesinlikle böyle düşmanlara karşı töre Meryem dinlemezdim. Bölgeyi bilseydim, kendimi iyi, açık bir alanın kenarına gizlerdim. Onlar ortasına kadar gelene kadar bekler. Ve sonra sert bir şekilde ateşe başlardım. Ellerinde silah olan iki adamla, kaçan herkes kesinlikle kaderiyle yüzleşirdi ve çok zorlanırdı. Sandy bunu 1 dakika içinde yapardı. Ama bence Tom, eğer engel olabilirse daha fazla sorun çıksın istemiyor. Belki de buna mecbur kalacak. Burada olduğumuza göre, en iyisi yiyelim. Ondan sonra devam ederiz. Tırnak işareti. Yemekleri bitince vadinin derinliklerine doğru ilerlediler. Gün batımı onları yoğun ormanın kenarında yakaladı. Bu orman ne kadar uzanıyor, diye sordu şerif. Bilmiyorum. Daha önce hiç burada bulunmadım. O zaman kamp kuruyoruz, dedi Dove ve gündüz gözüyle onunla yüzleşeceğiz. Neredeyse hava kararmıştı. Casey ateşin yanında otururken aniden elini kaldırdı, biri geliyor. Şerif bir an dinledi, 2 at, diye duyurdu. Belki Jack Puff'dur. Buna rağmen, yaşlı sınır adamı pozisyonunu öyle bir değiştirdi ki. Silahı elinde, anında hazır hale geldi. Bir an sonra iki gölgeli süvari ortaya çıktı, yaklaştıkça kendilerini belli ettiler. Farrell ve eski yerli Simon içeri girdiler. "Merhaba kamp," diye bağırdı ilki. "Sen misin Dan?" "Evet. Burada ne arıyorsunuz böyle?" "Seninle aynı şeyi. Bu yaşlı yerli bir şekilde seni gözden kaçırmış. Mekale ve genç McCrae'yi bulmuş. Ve çıkarken Dade, Louis ve geri kalanlarla karşılaşmış, toplamda 6 kişiler. Çiftliğe vardığında sen gitmiştin ve kimse ona nerede olduğunu söyleyemedi. Talapus'a gelip onlara Sandy'yi gördüğünü söyledi. Orada onunla karşılaştım. Ve böylece, Sandy'nin Mekale ile birlikte olduğunu öğrenince yaşlı adamı yanıma alıp geri getirdim. Yardıma ihtiyaç olursa buralarda olmak istedim. İzini bulduk. Ya da o buldu. Ve işte buradayız. Peki, bu senin adına düzgün bir hareket Farrell, dedi Casey. Seninle Sandy'nin böyle arkadaş olduğunu bilmiyordum. Değiliz. Çocuk benden hoşlanmaz. Sana bir keresinde silah çektiğini söylemiştim. Yine de bu sefer karar bana kalmıştı. Shayla ile evleneceğim. Sen ne şeytansın, diye bağırdı Casey. Kaba bir iltifat ediyorsun, dedi Farrell. Onunla kesinlikle evleneceğim. Dünyanın en iyi kızlarından birini alacaksın. Bunu senin kadar iyi biliyorum, dedi Farrell. O zaman nasıl olduğunu görüyorsun. Bu iş bana düşer. Aniden sözünü kesti. Tepeler boyunca yumuşakça yuvarlanan, geriye fırlayan ve vadinin üzerinden kaya duvarından kaya duvarına doğru ileri giden, tekrarlanan ve 100 kat büyütülen bir yankı geldi. O kadar uzaktı ki, orijinal sesin kendisi duyulmadı, sadece yankıları kulağa çarptı. Ama kesinlikle uzaktan atılan bir topla yapılmıştı. İlk yankılar sönmeden, diğerleri onu takip etti. Ta ki vadi sürekli bir gök gürültüsüyle çınlayana kadar. Çok büyük çatışma, dedi Simon. Tabii, diye onayladı şerif. Sanırım çocuklar yorulmuş ve saldırmışlar. Ya da aniden saldırıya uğramışlar. O atış, 6 kilometre uzakta. Belki daha fazla. Kısa sürede tamamen kararacak. Eğer daha fazla atış olmazsa.
Artık her şey karara bağlanmıştır. Varsa, bu bir çıkmazdır. Ve gün ışığına kadar beklememiz gerekir. Düşünüyorum ki bir yol bulup ileriye gitmeliyiz, dedi Mekele. İşte yaşlı Simon bize uğradı, başka biri de olabilir. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bir yere gitmek istiyorum. Mesela o lavabolardan birine, orada yabancılar her gün geçmeyecek. Peki, ben de seninle geleceğim, diye onayladı Sandy. Ama önce istediğim yaşlı bir ayı var. Ayağı keman büyüklüğünde. Bahse girerim ki koca bir öküz kadar ağırdır. Bir ayıyla ne yapacaksın? Yeşil bir deriyle yola çıkmak istemiyoruz, atlar kokusundan nefret eder. O zaman alışsınlar, diye karşılık verdi Sandy. Ben şimdi o ayının peşine düşüyorum. En iyisi bu, onu bulamazsam yarın gideriz. Ama Mekele ona eşlik etmeyi reddetti. Tırmanmaktan nefret ediyordu. Eğer gidecekse, farklı bir at üzerinde gitmeyi tercih ederdi. Bu yüzden Sandy yalnız başına yola çıktı. Dağın bir yamacına çıktı, yukarı doğru ilerledi. Büyük ayının menzilini bulmuştu. Sürekli tırmanıyordu, yolu sertti ama Sandy zinde, genç ve esnek kaslara sahipti. Hedef noktasına, yani dağın iki tarafını da 1 mil boyunca görebileceği yüksek bir noktaya vardı. O bölgede bir yerde, ayı besleniyordu. Uzun ve dikkatli bir süre boyunca denetim yaptı. İlk başta çıplak gözle hiçbir sonuç alamadı, sonra dürbününe sarıldı. Sandy, avlanırken sınırsız bir sabra sahipti. Rahatça yerleşti ve dürbünle gözlemeye başladı. Sonunda sabrı karşılığını verdi. 1 mil veya daha fazla tepe yukarısında kocaman, kahverengi bir şekil belirdi. Tanrım, o büyük bir vahşi, diye mırıldandı Sandy. Bu, almaya değer bir deri. Yerleşene kadar bekleyeceğim. Görünüşe göre ayı sevdiği bir yiyecek bulmuştu, pati ve dille çürümüş bir kütüğü karıştırıyordu. Sandy zihninde bir rota çizdi ve harekete geçmeye karar verdi. O sırada öğlen olmuştu. Kalkarken vadinin yukarısına baktı. Altında, yaz güneşinde parıldayan yeşil bir panorama uzanıyordu. Açık ve koyu tonlarıyla Kliminçak'un gümüş kurdelesi, vadi boyunca uzanıp kayboluyordu. Belki de gözün görebileceği en güzel dağ manzarası buydu ama Sandy M.C.C.R. Birkaç mil ötede ağaçların tepesinde beliren ince gri bir iplik olmasaydı, oraya bir daha bakmazdı. Bir duman sütunu yükseldi, şişti ve sonra görünmez oldu. Biliyordu ki, birileri az önce yangın çıkarmıştı. Dürbünü tekrar gözüne götürdü. Duman, güçlü merceklerden açıkça görünüyordu. Nehre yakındı, hatta kıyısındaydı ve bir iki at seçebiliyordu. Ancak ağaçlar yüzünden net bir şey göremedi. Ne şans ama, dedi Sandy. İşte tüm alandaki en büyük deri beni bekliyor ve biri araya girmeli. Yapılacak tek bir şey var. Kampa mümkün olduğunca hızlı dönmeliyim, diye düşündü Sandy. Öyle bir hızla aşağı iniyordu ki bu, daha yaşlı ve ağır bir adamı sarsardı. Çünkü aşağı inmek, aksine, yaygın kanının aksine, insan bedeni için yukarı çıkmaktan çok daha zordur. Kampa girdi ve Mekeyli uyku ve tütün keyfinden uyandırdı. Gençlerini bronzlaştırmadan mı dönüyorsun ayı, dedi Mekele. Şimdi, keşiflerin ne yaptığını görüyorum, buna, takdir parmağı, denir. Başka bir deyişle, gözünü tamamen güvenli tutmak gerek. Korkmuş gibi mi görünüyorum Sandy? Hayır, dedi Sandy küçümseyerek. Peki, beni öyle davranırken göreceksin. Hızla ayağa kalktı, artık iş varken tembellik kaybolmuştu. Git ve o atları getir. Kampı toplayacağım. Atların hazır olması gecikme yaratmadı. Sandy onları getirdiğinde, Mekele tüm kıyafetleri ikiye bölmüş, toplanmaya hazır hale getirmişti. Beceri ve deneyimle paketleri yaptılar, düğümleri sıkıca çektiler. Sonuç olarak 2 kompakt demet oluştu ki, bu paketler yolda gevşemeyecekti. Arkadaşlarımızın kim olduğunu bilmiyorum, dedi Mekele kamptan çıkarken. Ama eğer bu Dade grubu ise, sürprizleri olur. Bana tek başıma ver, aşağıya düşmek için zamanında kalktığımı görebiliyorum. Bizi her yere kovalamak için hiçbir izinleri yok, dedi Sandy. Buna katlanmak zorunda mıyız? Kamplarını soysak nasıl olurdu? Ya da onlar geldikçe onları atlatıp işi doğru halledebilirdik. Çalılıkta çatışmaya mı gireceğiz, dedi Mekele. Hayır, sanmıyorum. Sorundan uzak durmak istiyoruz. Onları tutsak ne yapardık? Bağlayamazdık, bırakamazdık, onları bir araya da toplayamazdık. Başka çare yok, erkek gibi kaçacağız. Ülke ikimiz için de yeterince büyük. Sandy onaylamayarak homurdandı ama daha fazla konuşmadı. Şahsen bir kavgayı hoş karşılardı.
Harika, hızlı ve isabetli bir nişancıydı. Tüfek ya da tabanca fark etmezdi, kendi başına bir kavgaya girmeye hazırdı. Ancak McHale'in görüşlerine boyun eğdi. Kliminchak'un aşağısında, isimsiz bir kol ortaya çıktı. Dere, yolu odun ve kayalarla tıkandığı için zorlu bir güzergah izliyordu. Orada, dere kendi kaynağını taşıyordu. Havzanın drenajları, çıplak uçurumların altında yatan küçük bir gölde toplanıyordu. Su alabalıkla doluydu, bu yüzden yiyecek tedariği garantideydi. Gölün ve kayalıkların yanında kamp kurdular. Vadiden görünemiyorlardı ama yarım mil yürüyerek aşağıya bakabilirlerdi. Sandy, hayal kırıklığıyla ayı arayışına başladı. McHale tekrar uyku ve tütün bataklığına düştü. Sandy ise dışarıda dolaşıyor, vadiyi izliyor ve tetikte bekliyordu. Ancak tam olarak olan buydu, hazırlıksız yakalanmışlardı. Sandy akşam yemeğinden sonra solan ışıkta sigarasını içerken, vadinin içinde yavaşça yürüyen, yere bakan küçük bir süvari grubu belirdi. McHale onları görür görmez ayağa fırladı, tüfeğini ve kartuşlarını içeren çuvalını kaptı. Kemerindeki silahını asla kenara koymamıştı. Sandy de silahına sıçradı, kolunu omzuna attı. Açıkta dimdik duruyordu. Ama McHale kolunu yakaladı. "Hadi, o kayaların arasına geri dön," diye bağırdı. "Buradan onlara dayanamayız." Arkalarından koşarken aniden bir bağırış yükseldi ve tek bir kurşun, deli bir arı gibi vızıldadı. Kayaların sığınağına ulaştıklarında siper aldılar. Önlerinde büyük levhalar doğal bir siper oluşturuyordu, arkalarında ise dik uçurum yükseliyordu. Sırtları korunuyordu, önlerine bakmaları yeterliydi. Yeni gelenler ağaçların arasında atlardan indiler. 5 dakika sonra bir adam yavaşça ilerledi. McHale, Dade'yi tanıdı. 50 adım kala onu durdurdu. "Senin yerinde olsam daha fazla yaklaşmazdım, Dade. Çok yaklaşacağım." "Peki, sen bilirsin," diye karşılık verdi McHale. "Bana düşmanlık mı besliyorsun? Şimdi dinle, grubunu geri çek, yoksa işler ciddiye biner." "Ortağınla konuşuyorum," dedi Dade. "Sanırım genç M.C.C.R. Sana karşı bir şeyimiz yok, M.C.C.R. Oradan çık, atını al ve git. Kimse sana zarar vermez. Öyle mi?" diye alaycı bir şekilde sordu Sandy. "Öylece gideceğim, değil mi?" "Düşüneceğim," dedi Dade soğukkanlılıkla. "Buraya sıkışırsanız düşünmekten fazlasını yaparsınız," diye karşılık verdi Sandy. "Kimse seni sıkıştırmak istemez," dedi Dade. "McHale'in peşindeyiz ve onu almaya geldik." "Karışma. Yaparsan zarar görebilirsin. O kadar da kötü bir tavsiye değil, çocuk," diye araya girdi McHale. "Sanırım onları dinlemelisin. Programın bu değil, aileni düşünmen gerekiyor." "Beni korkak mı sanıyorsun?" Sandy sertçe karşılık verdi ve ona dik dik baktı. "İstifa mı? Dedin kemerinin tokasını kıracağım." Tüfeğini kaldırdı. "Bekle," dedi McHale. "Bu çocuk biraz inatçı," diye seslendi Dade. "Onu istemiyorum aramızda." "Şansı var," dedi Dade. "Ona kalmış." Genç M.C.C.R. ona bir dizi lakap taktı, tanıdığı en ağır küfürleri sıraladı. Bu arada parmağı tetikte kaşınıyordu. "Sen tam bir ikna edicisin," dedi McHale. Çocuk devam edecek. "Beni istiyorsan gel ve al. Gizlenmeyi bırak, seninle konuşmayı kesinlikle bitirdim." Dade döndü ve uzaklaştı. Sandy onu hedef aldı. "Arka taraftan değil," dedi McHale. Hemen ardından 30-31 kalibrelik bir mermi önlerindeki kayaya çarptı. Kıvılcımlar saçarak uzaklaştı. Sandy M.C.C.R. silahının ince namlusuna bakarak tetiği bastı ve hayal kırıklığıyla küfretti. "Bir kütüğü ortaladım," dedi. İşte orada. Birine benziyordu. 5 dakika boyunca her şey sessizdi. Sonra bir kurşun yağmuru başladı, arkalarındaki uçuruma ve önlerindeki taşlara çarpıyordu. Taş parçacıkları, kurşun ve nikel her yere uçuştu. "Aşağı in," diye öğüt verdi McHale. "Buradayım zaten," dedi Sandy. "O zaman bir çukur kaz." McHale güldü, sonra yanağını yırtan keskin bir parça yüzünden küfretti. "Vuruldun mu?" "Hayır, kaya parçası. Tahminimce silahları ısınıyor. Bu atışlar sonuncu olmayacak." Ateş kesildi. McHale tüfeğinin namlusunu bir yarığa soktu. "Belki bir beyefendi kafasını dışarı çıkarır, kaç kişi olduğumuzu görmek ister. Bu ışık çok kötüleşiyor. Keşke daha iyi nişan alabilseydim. Göremiyorum." Konuşurken tüfeğinin namlusu geri tepmeye başladı. 200 yard uzaklıkta yaklaşan bir adam daha yakın bir pozisyon için koşuyordu. Sandy'nin tüfeği, sönük ışıkta parlayan namlu aleviyle patladı.
Adam doğruldu, sendeledi ve yüzünü korumak için iki kolunu da yukarı kaldırdı. Sandy tekrar ateş etti. Adam öne doğru düştü. Yakaladık, diye bağırdı Sandy coşkuyla. 2 kez ortaladın onu, Tom. Sanırım öyle. Bu bir tanesi işin dışında. Yine ateş etti, sonuç yoktu. Sandy 3 kez hızla ateş etti ve ışığa küfretti. Aşırı atıyorsun, dedi Mekele. Bu ışıkta nişan alamazsın. Daha alçak tut. Tutunacak bir şey yok, diye homurdandı M.C.C.R.A. Saklanıyorlar. Eğer sadece o ölü olanı almak için dışarı çıksalardı. Mekele onu şüpheli süzdü. Görünüşe göre genç ruhun, bir adamı öldürmekten dolayı pişmanlık dalgasıyla sarsılmadı. Seni titretmiyor mu? Genç M.C.C.R.A. kasvetli bir şekilde gülümsedi. Fark edemiyorum. Bunların hepsi üzerimize saldırırken korku ve pişmanlık içimden silindi. Sadece tekrar etme şansı arıyorum. Ama o şans gelmeden karanlık çöktü, isabetli şut atmak imkansızlaştı. 50 yard ötedeki nesneler belirsizleşti. Sadece gün batımının dumanlı kızıllığı kalmıştı. Yeterince varlar mı sence, diye sordu Sandy. Henüz başlamadılar bile. Şanslıyız ki akşam yemeğimizi yedik. Dolu karınla ayakta durmak daha kolay. Sigara içmek daha iyi olur. Sandy, dağ havasının serinliğiyle hafifçe ürperdi. Keşke bir battaniye ya da palto alsaydım. Sabaha kadar çok daha kötü olacak, dedi Mekele. Sen neşeli bir şeytansın. Güneşin ne kadar güzel olacağını düşün. Belki ısınacak bir şey olur o zamana kadar. 40 kiloluk bir taş aniden yanlarına düştü. Kayalar ve çalılıklar arasında muazzam bir gürültü kopardı. Sandy ayağa fırladı, tabancasıyla uçurumun tepesine sürekli ateş açıyordu. Aşağı in, aptal, diye bağırdı Mekele. Sandy tam zamanında yere düştü. Üstlerinden bir kurşun fırtınası geçti. Ne şans ama, dedi Mekele. Böyle bir risk alma. Yine, sırt üstü döndü ve tüfeğini omzuna koydu. Keşke o lanet olası gökyüzünün kenarına ateş edebilseydim. Uçurumun tepesi çalılarla çevriliydi. Başka bir taş sınıra düştü, bir çıkıntıya vurdu ve önlerinde parçalandı. Mekele tahmin ederek ateş etti ama sonuç yoktu. Bir taş daha önüne çarptı. Uçuruma daha da yaklaştı ve karamsar bir şekilde güldü. Tam bir çıkıntının altındayız. O taşların hepsi ona sekiyor. Çok şanslıyız. Şimdi biraz daha sıcak hissediyor musun? Tabii ki. Yaz geldi sanki. Keşke bir şey görebilseydim. Bir silah parıltısına ateş etti ve aniden irkildi. O sefer beni yaktın. Bir kurşun sol tarafındaki eti, kaburgaları boyunca yırtmıştı. Mekele boynundaki mendili çıkarıp bandaj yaptı. Yaran sığ, çocuk. Sıkı yere bas. Daha fazla şansını zorlama. Ama bir an sonra homurdandı ve tüfeği kayalara çarptı. Ne oldu? Sağ kolum. Dirseğin üstünden kırıldı. Derin bir nefes aldı. Acı zonkluyordu ama dişlerini sıktı. Bu cehennem de ne? Tüfek atışı için işim bitti. Al, gel ve gömlek kolumu kes, biraz bağla. Bak ne kadar kan pompalıyor. Deliğin üzerinden bir düğüm at ve sıkıca bağla. Kan kaybederek ölmek istemiyorum. Daha halletmem gereken çok şey var. Sandy, McHale'in yarayı zayıf kibrit ışığında inceledi. Damarların yaralanmadığını gördü. Pantolonunun bir paçasını kesti ve McHale'in gömlek koluyla birlikte bandajı düzenledi. Mekele kayaya yaslandı ve piposunu istedi. Sandy yaktı. Mekele büyük duman bulutlarını karanlığa üfledi. Tütün kesinlikle güzel bir anestezik. Ve şimdi çocuk, sen aptalsın. Ne yapmalıyım? Kaç. Hike. Bunu sızdır. Karanlıkta da bir gelincik kadar kolay kaçabilirsin. Söyle, dedi Sandy, kafana da mı vuruldun? Henüz değil. Ciddiyim. Burada takılarak hiçbir işe yaramazsın. Çok fazla kaza oluyor. Sabah geldiğinde şansını bile deneme. Sabah gelince, diye yanıtladı Sandy, görüş açım netleştiğinde hepsini temizleyeceğim. Başkaları da manzarayı görebilir. Çocuk, beni tuttular. At dışında işe yaramaz halimle burada kaldım. Kaçabilseydim kaçardım. Ama yapamam. Sen yapabilirsin. İkimizin de yok olmasının anlamı yok. Ayrıca, senin bir ailen var. Benim yok. Ve sonra, daha uzun yaşadım, seninle çok eğlendik. Şimdi oyunu bırakırsam berabere kalırız. El sıkışıp buradan çık. Boş ver, diye patladı Sandy. Beni bırakır mısın? Sence Casey'ye, Shayla'ya ya da babama bakarım mı? Biri seni bırakır mı? Kesinlikle bırakmazlardı. Bunu sonuna kadar göreceğiz. Tüfek fişeklerini ver ve o saçma konuşmayı kes. Buna katlanmayacağım ve gitmeyeceğim.
Neredeyse her ailede bir suçlu aptal vardır, dedi Mekele. Peki, lanet olsun, kal. Seni kovabilseydim kovardım. Aşağı uzanıp kemer tabancamı benim için çıkar. Biraz solak da ateş edebilirim. Geceyi mutsuzca geçirdiler, saldırıyı beklediler ama saldırı gelmedi. Yaralarının acısı, soğuğun rahatsızlığına eklendi. Şafak vakti onları titrerken, yorgun gözlerle buldu. Gün ışığı büyüdükçe kampı görebiliyorlardı ama kimse orada değildi. Daha uzakta bir duman sütunu yükseldi. Kahvaltı yaparken bir çukurda pişiriyorlar, dedi Mekele. Güvenli oynuyorlar. Ateşe risk almıyorlar. Yapmasalar iyi olur, dedi Sandy. Genç yüzü kirliydi ama gözleri sert ve berraktı. Sence gizlice yanlarına gidip onları durdurabilir miyim? Denemezdim. Bahse girerim ki biri bu kayalarda pusuda bekliyor. Yarım saat geçti, 1 saat. Güneş, kayalara vurdu, soğuk bedenlerine minnettar bir sıcaklıkla vuruyordu. Söyle, diye sordu Sandy, bir su içmek istemez misin? Şaka yapma, diye yanıtladı Mekele. Saatlerdir düşünüyorum. O gölü tek seferde içebilirim. Yine de hiçbir şey olmadı. Beklemek sinirlerini bozmaya başlamıştı. Ne halt ediyorlar sanıyorsun, diye sordu Sandy. Bilmiyorum. Eğer bize saldırmazlarsa hiçbir şey yapamam, Mekele homurdandı. Keşke bir tüfek tutabilsem. Bırakın içeri koşmaya çalışsınlar, dedi Sandy sertçe. Mekele'in tüfeğini kendi silahının yanına koydu. 200 yard gelmeleri gerekiyor. Gelen her birini durduracağım. Aniden tüfeğini kaldırdı, tereddüt etti ve yanağını tüfek dipçikine yasladı. Bir şey mi görüyorsun, diye sordu Mekele. Orada, o çamların ötesinde. At üzerinde adam. Yine çıkacak. Uzakta ağaçların arasında bir atlı değil, birkaç kişi gördüler. Sadece kısa bir anlık yakalayabiliyorlardı. Atlılar vadide vardı. Ama geldikleri yol nedeniyle değil. Aman tanrım, diye bağırdı Mekele, görünüşe göre çekiliyorlar. Sonraki sözleri, Sandy geri çekilen figürlere karşı şarjörünü boşaltırken gürültüde kayboldu. Mekele'in tüfeğini de yakaladı ve onu da boşalttı. Mermi sakla, dedi Mekele. Ne faydası var? O mesafede hiçbir şeye vuramazsın. Ne şansın olacağını asla bilemezsin, dedi Sandy. Çalılıkta hareket ettiklerini görmek imkansızdı. Kaç tane saydın? 5. Elimden geldiğince yakın. Söyle, peşlerine düşsem nasıl olur? Ne kadar genç bir aptal, diye yanıtladı Mekele. Henüz ayağa kalkma. Biraz oyun olabilir, bilemeyiz. Saçmalama. 5 kişi değil, onlar daha kalabalık. Burada gün boyu hapis kalmayacağım. Biraz yemek istiyorum. Ama Mekele onu 10 dakika daha beklemeye ikna etti. Daha sonra, bir şapka ve rulo halindeki kabanı yem olarak kullanıp kalelerinden çıktılar. Kimse ateş etmedi, dedi Mekele. Bu bir şans. Acaba vurduğun adamı bitirdiler mi? Kamplarına bakalım. Kuşatıcıların ateş yaktığı çukurda buldukları şey, aradıklarıydı. Üzeri bir battaniye ile kaplıydı. Sandy kenara çekti. Dade, yerin dibine gir, diye bağırdı. Mekele düşünceli bir şekilde aşağıya baktı. Ölüydü. Onun olmasına çok sevindim, diye gözlemledi. Sanırım bu çekişme meseleleri çözüldü. Bu yüzden o adamlar çekildi. Bu onun savaşıydı ve o yere düştüğünde taşımanın bir anlamı kalmamıştı. Tırnak işareti. Neyse, belki de onu gömmüşlerdir, diye homurdandı Sandy. Belki de kafa derisini yüzmemi isteyeceğini düşündüler, dedi Mekele hafif bir alayla. Dade'yi gömmeye kesinlikle hazırım. Ben de öyleyim, diye itiraf etti Sandy battaniyeyi yerine koyarken. Sanırım şanslıydık. Hadi, biraz yiyecek hazırlayayım. Buradan çekilmek istiyoruz. En kısa sürede doktora gitmelisin. Kahvaltı yiyorlarken Casey, Şerif Farrell ve Simon alana girdi. Sandy tüfeğini kapınca, saldırganların geri döndüğü izlenimi oluştu. Dördü de en iyi zamanı bulmuşlardı ama tam noktayı ancak Sandy'nin ateş ettiği yere kadar gelince anlayabildiler. Gerçekten çok eğlenceyi kaçırdın, Casey, dedi Mekele. Bazıları seni özlemedi, dedi Casey. Colin, Tom, senin için zor bir yolculuk olacak. Sanırım buna dayanabilirim. Keşke o adamlara rastlasaydınız. Hiçbirini görmedik. Belki de iyi oldu. Şimdi, Tom, Şerif Dove. Seni istiyor, Sandy'yi istiyor. İkinizin de başınızı belaya sokacak kadar akıllı olduğunuzu söyledim. Onun eline düşeceğimden endişeliyim, dedi Mekele. İçeri girmem gerekecekti. Neyse, olan oldu. Sandy saklanacak kadar aptaldı, gitmesine izin vermemeliydim. Ama şanslıyım ki başardım. Bu mantıklı, dedi Şerif.
Siz çocuklar, iyi olduğunuzu göreceksiniz. Devam edin. Hiçbir şey söylemediğini duymadım, M.C.C.R. Sanırım bir şey söylememe gerek yok, dedi Sandy. Casey seninle geldi ya, bu benim için yeterli. Ona da minnettarım, dedi Dove. Beni büyük bir sorundan kurtardı. Kolunu göster bana, Mekele. O şeylerden anlarım. Sen gelene kadar birkaç atel yapacağım. Sıradan bir şifacıdan iyidir. Ve böylece, bu Casey Dunn ile evleneceksin, dedi yaşlı Jim Hess. O ve C.L.Y.D.E., Çekçak'taki verandada oturuyor. Çiftlik, sahibi ve onun yokluğuna yol açan olaylar hakkında konuşuyorlardı. Evet, amca Jim, onunla evleneceğim. Pekala, dedi büyük demirci, doğal tarafgirliğimi bir kenara bırakırsak. Hisseleri yaklaşık aynı değerde görünüyor. Ona baktığımda daha iyi anlayacağım. Bir şeyi söyleyeyim, iyi ki o bir yabancı. Senin peşinden dolaşan o adamları hiç sevmedim. Bu ülke, bulabileceğiniz kadar iyi adamlar yetiştirebilir. Diğerleri benim tarzım değildi. Belki kendi tarzlarında iyiydiler ama aile ve soy hakkında çok fazla ileri gidiyorlar. Bu da yeterli. Ama bana öyle geliyor ki bazılarının, atalarının suçlanmış olması gerektiğini düşünmesi gerekir. Sonuçta bir kız, atayla evlenmez. Dan kendi çizgisini çizmiş gibi görünüyor, ben de öyle yapmıştım. Onu sevmeye hazırım. Ama hata yapmanı istemiyorum. Yanlış yok, amcacım, dedi, onun büyük elini okşayarak. Casey bir erkek, onu seveceksin. Bak dışarıya, tozun yükseldiği yere. O adamlar at sırtında değil mi? Evet, öyle. Kesin Casey eve geliyor. Sesindeki zevk belli oluyordu. Toz bulutu, 4 atlı adam ve 3 yük hayvanı halinde çözüldü. Yavaşça hareket ediyorlardı, neredeyse yürüyerek. Toz kabarıyor, toynaklar üzerinde süzülüyor ve onları sarıyordu. Senin Casey'dan hangisi? Diye sordu Hess. C.L.Y.D.E., endişeli gözlerle baktı. Onu göremiyorum. Tom Mekele, Şerif ve Sandy var, M.C.C.R. ve yaşlı kızılderili. Tom Mekele yaralanmış, kolu askıda. Ne kadar yavaş sürüyorlar. Bu, bir cenaze gibi. Kesinlikle hiçbir şey olamazdı. Ah, kesinlikle. Nefesini keskince tuttu, gözleri büyüdü. Bak, diye bağırdı. Son yük atı. Son atın yükü şekilsiz bir şeydi. Bir sürü gibi yukarıda kompakt ve yapılı değildi. Aksine iki yandan alçak asılmıştı ve bir tuvalle örtülmüştü. Bu örtünün altından bir el ve kol sarkıyor, hayvanın her hareketiyle ileri sola sallanıyordu. C.L.Y.D.E., ölü bir elin tutunması kadar soğuk. Kalbine yakınlaşan ve yanaklarından genç kanı çekip götüren büyük bir korku hissetti. Olamaz, diye kendi kendine mırıldandı. Ah, olamaz. Hess sessizce küfretti. Eğer yük atının üzerinde yatan Casey Dunn olsaydı. Kocaman, koruyucu kolunu, ikisinin de korktuğu o kötülükten korumak ister gibi kıl aydın omuzlarına doladı. Ama C.L.Y.D.E., kolunun altından kaydı ve merdivenlerden aşağı. Ahırların yönüne doğru geçecek olan ve o sırada duraklayan gruba doğru koştu. Şerif onu görünce yanına geldi. C.L.Y.D.E., McHale'in sertleşmiş avucunu iki elinin arasına aldı, gerçeği onun gözlerinde arıyordu. Ama McHale'in yüzü, yorgun ve acı dolu olsa da, ve dahası, yeni çıkan sakallarıyla kesinlikle göze çarpmayan bir şekilde dikkat çekici hale gelse de, bir felaket belirtisi içermiyordu. Casey nerede, Tom? Casey mi? Diye cevap verdi McHale. Neden? Bu kırılan kolumu tamir etmesi için bir şifacı getirmeye önden gitti. Kolum kırıldı. Her an, her dakika burada olabilir. C.L.Y.D.E. için güneş, alçalan ve uğursuz bir bulutun içinden sıyrılmış gibiydi. Rahatlamanın verdiği sevinçten bayılacak gibi oldu. Tanrı'ya şükür, şükürler olsun, diye mırıldandı. Bir şeyden dolayı üzgünsünüz gibi görünüyor, hanımefendi, dedi Şerif nazikçe. Bir şey ters mi gitti? Hess onun yerine cevap verdi. Son yük atındaki ne, Şerif? Jim Dove etrafa baktı ve lanet okudu. Eğer bu tamamen benim dikkatsizliğim değilse neyim? Onu tamamen örtmüş olduğumu sanıyordum, ip kaymış olmalı. O, soygun ve kötü adam Jake Betts, buralarda kendisini Dade olarak tanıtıyor. Onun için 500 ödül var ve onu içeri getirmek için elimden geleni yaptım. Herhangi bir kadını korkutmasın diye kolunu serbest bırakmamıştım. Ve küçük hanım bunun Dan olduğunu mu düşündü? Dan tamamen güvende ve sağlam. Onun bizden önce burada olacağını düşünmüştük. Hess,
Şerif'in peşinden ahıra geldi, kendini tanıttı ve adeti olduğu üzere doğrudan konuya girdi. Şerif, dedi, az önce geldim ve doğal olarak olan bitenin hepsini bilmiyorum. Ama senden 2 ya da 3 şeyi bilmek istiyorum. İlki, yeğenim Bayan Burnaby bu adamla, yani Dan ile evlenecek. İkincisi, şimdi bu sulama şirketini ben yürütüyorum ve davalarla ilgilenen o demiryolu şirketiyle. Hiçbir ilgim olmayacak. Bu durum senin için bir fark yaratır mı? Biraz, dedi Şerif. Sanırım genç McCrae'yi temize çıkarıyor. Ya Mekale, bu bir öldürme vakası. Bununla hiçbir ilginiz yok. Her neyse, onun iyi bir savunması var. Kefaletini her miktarda imzalayacağım. Sanırım bununla ilgili bir sorun olmayacak, dedi Şerif. Ben bir adamı gördüğümde tanırım. Mekale iyidir. Beni, buradaki herkes için işleri zorlaştırırken bulamazsınız, Bay Hess. Yarım saat içinde Casey, yanında bir tıp adamıyla, Doktor Billy Swift ile geldi. Ve kronik şikayeti cold stream'in yaşamak için, tamamen fazla sağlıklı olması olan Doktor Billy. Swift, hastalarını coşkuyla karşıladı ve hemen harekete geçti. Hess, Şerif Dove ile gizli bir konuşmadan sonra yürürken, CLYDE ve Casey'nin verandanın bir köşesine sıkıca yerleştiğini, orada kalın şerbetçi otu sarmaşıklarının onları gözlerden sakladığını gördü. Affedersiniz, dedi Hess, az özgünlük ama çokça utançla. Hiç de değil, diye yanıtladı Casey. Konuları çok umursamaz bir şekilde bölmüş olmanın rahatlığı üzerindeydi. CLYDE ikisine de güldü. Sana aldırmıyoruz, amcacım, değil mi Casey? Bak buraya, dedi Hess. Eğer bu genç adam burada sorun çıkarıyor ve mülkümü sahiplenmeden önce yok ediyorsa. Sanırım beni tanıştırıyorsun. İki adam el sıkıştı, sıkıca tutuşup birbirlerini gözleriyle ölçtüler. Ve CLYDE, onları tanışıklıklarını geliştirmeleri için yalnız bırakacak kadar nazik davrandı. Clyde'a gönderdiğin telgraf için teşekkür etmek istiyorum, dedi Casey. Bunun buradaki hepimiz için ne anlama geldiğini tahmin edebilirsin, değil mi? Haklı bir fikrim var, dedi Hess. Tabii ki sadece Clyde'ın bana söylediği kadarıyla biliyorum ama görüyorum ki siz zor bir teklifle karşı karşıya kalmışsınız. Bundan sonra umarım çok fazla endişelenecek bir şeyiniz kalmaz. Eski demiryolu tüzüğündeki bu maddeden, en azından şu anda gerçekten su kullanan adamları etkileyecek kadar faydalanmayacağız. Ama ben, ekonomik kullanılması şartıyla seni sulamaya yetecek miktarda sıvı ile tatmin etmek istiyorum. Hep istediğimiz buydu. Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi genç MCCR ile ilgili meseleyi hallettim, karar verildi, artık sorun yok. Mekele denen adama gelince, bana, yargılanmasının sadece bir biçim meselesi olacağı söylendi. Wade şu işi halledecek. Şimdi, CLYDE hakkında. Evet, dedi Casey. O kendi kendisinin hanımı. Bunu anlıyorsun. Burada iyi bir mülkün var. Onun kadar parası yok belki ama geçinmek için yetersiz de değildi, sorun yok. Sanırım onun parası bir dezavantaj değil, ha. Kızgın görünme genç adam, tabii ki ona çok bağlanıyorsun. Anladığım kadarıyla ne yaptıysan kendin yapmışsın. Her kuruşunu. Yaklaşık 15 yaşımdan beri kendime bakıyorum. Gösterebileceğim şey budur. Ve iyi bir birikim, dedi Hess içtenlikle. Kendi birikimimi ben de kendim yaptım, bunu severim. Şimdi sana kişisel bir soru soracağım, arkanda nasıl bir hayat var, beni anlıyorsun. CLYDE söz konusu olduğunda geri dönüş olmamalı. Doğru bir cevap istiyorum. Anlarsın, her zaman aptal olamayacak kadar meşguldüm. Alışkanlıklarım ortalama civarıdır. Muhtemelen ortalamanın biraz üzerinde bile olabilir. Kesinlikle sağlıklıyım. Büyüdüğümden beri, kazalar hariç, bir gün bile hastalığım olmadı. CLYDE ile evlenmemem için hiçbir sebep yok. İşte benim oğlum, dedi yaşlı Jim Hess memnuniyetle, onun elini yeniden sıkarak. Senin hisselerin benimle eşit, unutma. Ve evlilikle akraba olsak bile beni arkadaşın olarak görmeni istiyorum. Kısa süre sonra Shayla ve Faruel, yorgun atlarla geldiler. Beni buraya o getirdi, dedi Faruel. Bana tıraş olma zamanı bile vermedi. Ona Mekale ve Sandy'nin iyi olduğunu söyledim ama o kendi gözleriyle görmek istedi. Sandy'nin altı kızarmış yumurta, pastırma ve ekmek dilimleri yediğini gördükten sonra, onun iyileşen biri olarak kabul edilebileceğini düşünüyorum, diye güldü Casey. Tom'un tütün kesesi çoktan yarılandı. Sandy MCCR,
Kız kardeşinin kucağında huzursuzca kıpırdandı, bu durumu utanç verici bulmuştu. "Bu kadar yeter, bu kadar yeter," diye hırladı. "Beni bir beladan hayatta kalan falan sanırsınız. Söyleyin, ne yapmaya çalışıyorsunuz, beni boğmak mı? İşte, beni 3 kez öptünüz bile. Ah, lanet olsun, sarılma bana, aman. Yan tarafım ağrıyor." Farwell'de dene o tutuşunu, sanki umurunda olmayacakmış gibi görünüyor. Casey güldü. Shayla ve Farwell kızardı. Boğuk bir kahkaha McHale'in eğlendiğini gösterdi, Sandy'nin omzuna gülümsedi. "Selam, Bayan Shayla. Kardeşler kendi şanslarını bilmez. Keşke senin boyunda bir kız kardeşim olsaydı. Şimdi seni evlat edineceğim," diye ilan etti Shayla ve bunun pratik kanıtını vermeye başladı. Bu durum Şerif'i biraz da şaşırttı. "Berbat bir blöfçüsün, Tom," diye suçladı onu Sandy. "Gerçekten, sanırım kızlara karşı utangaçsın, daha önce hiç şüphelenmemiştim. Sadece pratik eksikliği," diye gülümsedi McHale. "Bir gün senin gibi bir kızı almaya gitme zamanı. Bir keresinde attan düşmüştüm. Ama Clyde'ın ortaya çıkışı McHale'in anılarını böldü. O ve Shayla, kollarını birbirine dolayarak gözden uzaklaşmak için yürüdüler. Casey ve Farwell de onları takip etti. "Biz bu işin içinde değiliz," dedi McHale. "Peki, kim olmak istiyor ki?" dedi Sandy. "Birkaç hafta önce," diye düşündü McHale. "O iki kız birbirine karşı iki ıslak tahta çubuk kadar soğuktu. Ve bu iki delikanlı göz açıp kapayıncaya kadar karşı karşıya geleceklerdi. Şimdi onlara bak. Ne yaptın? Kolun çok mu ağrıyor?" diye sordu Sandy. "Olayları çözmek," diye devam etti McHale, soruyu umursamadan. "Her kız, diğerinin düşmanca niyetleri olmadığını öğrenir. Ve erkekler, farklı sistemlerde oynasalar bile her birinin iyi bir ya da iki noktası olduğunu anlarlar. Tepelerden aşağı inmek senin için gerçekten zor bir yolculuk olmuş olmalı," diye bolca alaycı bir şekilde yorum yaptı Sandy. "Aşk," dedi McHale duygusalca, "gerçekten komik bir şey." Sandy'nin tiksinmiş yorumu, genellikle onun bu nazik tutkusuyla ilişkilendirilmeyen tek bir kelimeden oluşuyordu. "Belki, bazen," diye itiraf etti McHale. Kısa sürede hazırlanan Fang'in en iyi akşam yemeğine oturan, neşeli bir gruptular. Wade harika bir formdaydı, kendini aşmış, hızlı şakalarla sohbet ateşini canlı tutuyordu. Şerif, onun bu halinden etkilenmiş, beklenmedik bir mizah damarı ortaya çıkarmıştı. Kendini, geçici olarak solak bir adam, olarak nitelendiren McHale de kotasını doldurdu. Sandy her zamanki gibi sessiz ve karamsardı. Jim Hess az şey söyledi ama herkese gülümseyerek mutluluklarının tadını çıkardı. Shayla gitmesi gerektiğinde ısrar edince, Casey Dolly'yi CLYDE için eğerledi. Shinner'ı ise kendisi için hazırladı. Shayla ile birlikte bindi, geçici olarak Clyde'ı Farwell'e emanet etti. Diğerlerinin birkaç yüz metre gerisinde. Sadece onların tozundan kurtulmuş olarak yan yana kolayca koştular. "Birlikte sürüşlerimiz neredeyse bitti," Casey, dedi biraz iç çekerek. "Nasıl yani? Sen de benim kadar iyi biliyorsun. Kutsanmış gruba giriyorsun bugünlerde, üstelik ikimiz de başkalarına aitiz. Dick yakında evlenmek istiyor. Tabii ki onun gittiği yere gitmem gerekecek. Tanrı'ya şükür, benim de bir çevrem olacak ve bana yargı dağıtacak kimse kalmayacak. Seni kaybettiğim için üzüleceğim, Shayla, ve sanırım gitmekten sen de üzüleceksin. Evet, dalgalı arazileri, batıdaki tepeleri ve dışarıdaki o uzun günleri. Aman Tanrım, onları ne kadar özleyeceğim. Ama buna değer Casey. Senin adına çok mutluyum, onun hakkında bu kadar çok düşündüğün için eski dostum. Tanıdıkça iyi bir adam olduğunu göreceksin. Ama seni özleyeceğim. İlk kez birlikte sürüş yapmamızın üzerinden ne kadar zaman geçti? 7 yıl. Hayır, 8. Kötü bir pinto at sürüyordum, babam onu sonradan takas etti. Beni eve yalnız göndermemiştin, hatırlıyor musun? Tabii ki. Bir kızın binmesi için berbat, vahşi bir attı. Beni hiç düşürmedi, dedi gururla. Ama buradan ayrılacaksın, değil mi Casey? Sanmıyorum. Ah, evet, göreceksin. Clyde'ın parası. Parasını as. Bunu bana söylemek saçmalık. Saçmalık mı? Bu kadar hassas olma. Keşke bende de olsaydı. İnsanların ve olayların olduğu yere gideceksiniz. Çiftliği koruyacaksın ama Tom ona bakacaktır. Hayır, hayır, evet, evet. Boş durmayacaksın, o kadar miskin biri değilsin. Ama başka ilgi alanları bulacaksın ve para buna bir basamak taşı olabilir. O sevgili bir kız, Casey.
Ona iyi davran. Başka türlüsü olamaz zaten. Ona layık olmadığımı söylemene gerek yok, bunu biliyorum. Her kıza layıksın, dedi kararlı bir şekilde. Hiç de öyle boş konuşma yanımda, eski dostum. Bir ara neredeyse sana aşık oluyordum. Aman tanrım, diye bağırdı Casey, bazen seni ne kadar çok düşündüm. Shayla çok memnun bir şekilde güldü. Artık aradaki farkı biliyoruz, değil mi? Ne büyük bir hata olurdu. Bu düşünceleri kendimize sakladığımıza sevindim. Aşık olmamacılık oynamadığımız için mutluyum. Şimdi yanlış anlaşılma korkusu olmadan konuşabiliyoruz. Şimdi buradaki yıllar bana bir rüya gibi görünüyor. Evet, biliyorum, yoğun yıllardı, ikimiz için de çok çalışarak geçti. Ama şu anda gerçek gibi görünmüyorlar. Görünüşe göre, ben yeni bir hayatın sınırında duruyormuşum gibi geliyor. Her şey sadece buna hazırlıktı. Güneşte ve rüzgarda geçen uzun günler, yıldızların altında sessiz geceler, büyük, yalnız. Kahverengi topraklar ve tepelerin puslu mavisi. O yılların arasında yaşayan kız ise küçük, ölmüş bir kız kardeş gibi artık. Ama yine de bu şeyleri seviyorum. Nereye gidersem gideyim, bana ne olursa olsun, onları hep düşüneceğim. Bu kesinlikle doğru. Onlar kalbinde. Senin bir parçan, anlıyorum. Yıllar önce göl kıyısında yatan ve uzun dalgalarda yaşlı taş iskelelerin boğulmasını izleyen o küçük çocuk, sanki Casey'dan değilmiş gibi geliyor. Ama yine de ıslak kumun ve o temiz göl esintilerinin kokusunu şimdi bile alabiliyorum. Bunlar kalbimizi genç tutan şeylerdir. Sen batıda doğdun, Shayla, ben doğuda. Ama bizi besleyen, binlerce mil uzakta da olsa bize annelik yapan temiz toprak varlığımızdır ve bunun tadı asla unutulmayacak. Gelecek yıllarda buradaki yılları, tıpkı bu gece çocukluğumuzu düşündüğümüz gibi düşüneceğiz. Elini uzattı, eldivenli eli, sert bir yoldaşlık kavrayışıyla buluştu. Hoşça kal, Casey. Bunlardan bir daha bahsetmemiz pek olası değil. Hayatımın bir parçası olduğun için mutluyum. Sana her zaman bol şans, Shayla. Bizi geride bıraktılar, dedi Shayla. Hadi, son bir iyi koşu, Casey. CLYDE ve Faruk'u, zarif ve rahat bir tırısla ilerlerken arkalarında toynak gürültüsü duyuldu. Doru ve Kula atlar, sesleri ve topuklarıyla cesaretlendirilerek yanlarından süzülüp geçti. Bir gün kendini öldürecek, diye söylendi Faruk ve uçan atlarıyla nihayet durdukları yerde Casey ile birlikte bekleyen Shayla'yı azarladı. Şunu dinle, diye bağırdı Shayla alaycı bir şekilde. Sanki atlardan anlamıyormuşum gibi. Tamam efendim, bir dahaki sefere kadar tekrar yapmayacağım. Ve şimdi, Casey, sen ve CLYDE daha fazla ilerlememelisiniz, geri dönmeden önce karanlık olacak. Bizden kurtulmak istiyorsan, diye öne sürdü Casey. Son bir saattir kendine acıdın ve bunu inkar etmene gerek yok, diye karşılık verdi Shayla. CLYDE ve Casey, alacakaranlıkta yavaşça eve doğru yola çıktılar. Çünkü dönüşünden beri ilk kez gerçekten yalnız kalmışlardı. Casey olanları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Ama artık hiçbir şekilde sorun olmayacak, diye tahminde bulundu CLYDE. Senin sayende. Amca Jim'e teşekkürler. İkinize de. O büyük bir adam, bir ulus kurucusu. Ama eğer yeğeni bana aşık olma zevkini yaşatmasaydı ilgisi daha az kişisel olurdu. Böyle küçük bir meseleye aylarca zaman ayıramazdı. Neyse, sizi bir arada tutarız. Biliyor musun, bazı çocuklara senin için dua etmeyi öğretiyorlar. Gerçekten mi? Gerçek. Doktor Swift bana söyledi. Tanrı babayı, anneyi, Bay Jim Hess'i ve Bayan Burnaby'yi korusun. Formül bu. Swift, bir sonraki vaftiz partisinde bir, Jim Hess, Swanson ve bir, CLYDE Burnaby, Burule olacağını tahmin ediyor. Şöhret böyle bir şey işte. Bu baş döndürücü popülariteye dayanabileceğini düşünüyor musun? Harika, diye bağırdı CLYDE. Yarın gümüş kupalar sipariş edeceğim ve her bebek için bir tasarruf hesabı açtıracağım. Yavaş git, diye güldü Casey. Hepsine bu oranda adını vereceksin. Zaten kupaları ve bir kaşığı getireceğim. Hiç bu kadar gururlanmamıştım önce. Buraya geldiğimden beri yaşamaya yeni başladım. Neden, Casey? Hayatım tamamen boştu. Ne kadar yalnız ve ne kadar sıkılmış olduğumu hayal bile edemezsin. Ne yazık, bunun bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Şimdi ilginç bir soru, benimle ne zaman evleneceksin? Neden? Hiç düşünmemiştim, sanırım bunu düşünmeliyiz.
Durum gereği her zaman. Gelecek Haziran mı? Sanırım Haziran gelini olmak isterim. Bak buraya genç hanımefendi, dedi Casey sertçe, ne tür bir altın tuğla aldatmacası bu? Temmuz sonunda kötü durumda olduğumuzun farkında mısın? Gerçekten uzun bir nişan değil, bir yıl çabuk geçer. Ve yıllar kısa sürede biter. Bir yıl boyunca mutluluktan mahrum kalmayacağım. Eylül ayında istediğin zaman nikah masasında olurum ama bir gün sonra değil. Eylül mü? Ama sevgili oğlum, bu sadece birkaç hafta demek. Bu yüzden Eylül dedim ya. CLYDE mutlu bir şekilde güldü. Pekala, Eylül olsun. Ama yapılacak 1000 tane işim olacak, amca Jim ile geri dönmem gerekecek. Ne lüzumu var, burada kal. Kitty Wade de kalacak, onu ikna ederim. Ama satın alacak bir sürü şeyim var. Postayla sipariş ver. Postayla çeyiz mi? Diye dehşet içinde haykırdı CLYDE. Bu bir kutsallığa saygısızlık olurdu. Ah, nasıl istersen öyle olsun, dedi Casey kabullenmiş bir iç çekişle. Tanrı'ya şükür, bu sadece bir kez olur. CLYDE güldü. Ve sonra balayını planlamamız gerekiyor. Nerede geçirilecek? Karar senin, nereye dersen. Hiç Avrupa'ya gitmedin mi? Hayır. Ama balayını. İstediğim şeyi yapabileceğim ve biraz şansımın olabileceği bir yerde geçirmek isterim. Ama ben Fransızca, Almanca ve İtalyanca konuşuyorum. Akıcı değil ama geçinecek kadar iyi. Ben de Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olan İngilizceyi, Çaynuk dilini ve biraz da Cree dilini konuşuyorum. Neredeyse her yerde işe yarar, diye güldü Casey. Bu Avrupa işini açık bırakalım. Şimdi gerçekten ciddi bir soru, balayından sonra ne olacak? Anlamıyorum. Nerede yaşayacağız? İstersen burayı satabilirim. Ama senin hoşuna gitmez mi? İstemem, diye itiraf etti Casey. Biliyorum, ben de öyle. Burada, Çekçak'ta yaşayacağız. Burası bizim evimiz olacak. Memnun olur musun? Bazen yalnız kalacaksın, kışlar uzundur. Arkadaşlarını ve eski hayatını özlersin. İkisinden de kaçtım zaten. Ülkeni seviyorum çünkü senin, öyleyse benim de ülkem olsun. Bak, uzakta, parıldayan küçük bir ışık noktası vardı. İşte Çekçak'ın ışıkları. Evimizin ışıkları, canım. Elini karanlıkta aradı, elleri buluştu ve kenetlendi. Bir yıldız, gökyüzünün kadife karanlığında alevli bir patika gibi kaydı. Dağ geçitlerinden soğuk esen ilk gece rüzgarının nefesi yanaklarını yaladı. Uzaktaki o ışık dışında dünya karanlıktı, toprak yalnız, sessiz ve hayattan yoksundu. Büyük alanlar onları sarmış, büyük bir cübbe gibi sessizce üzerlerine örtülmüştü. Ama o eski, tatlı şarkı, kalplerini yavaşça ileriye, ışığa doğru götürüyordu.